Astro Cafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Balık burcunda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bu Balık burcu yeni ayını detaylıca sizlerle birlikte irdelemeye çalışacağım. Bakalım gökyüzü bize bu yeni ayla birlikte ne gibi bir mesaj vermeye çalışıyor? Hızlıca başlayalım. 19 Mart'ta Türkiye Ankara saatiyle 04.23'te Balık burcunun 28. derecesinde Şiat sabit yıldızıyla kavuşumda Uranüs'ten de destek alır bir şekilde bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Balık burcu temalarına aslında öncelikle bir bakmamız gerekiyor. Tabii ki Balık burcu doğası gereği denizleri, okyanusları, nehirleri ve suyla ilgili tüm konuları temsil ediyor. Bu alanlarda özellikle önemli gelişmelerin, yeni gelişmelerin yaşanma ihtimali söz konusu. Balık burcundaki gezegenlere biraz bir baktığımız zaman şu anda Mars'ın Balık burcunda ilerlediğini gözlemliyoruz. Mars'ın önümüzdeki günlerde Jüpiter'le yapacağı üçgen açı, netleştireceği üçgen açıda o Marsiyen enerjiyi biraz daha güçlendirecek gibi görünüyor denizler üzerinde. Bu da denizler, işte boğazlar, bu gibi alanlarda o savaş enerjisini yükseltebilir. Zaten öncesinde Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu gerçekleştiğinde de Mars'ın aslında enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden o savaş enerjisini daha da güçlü hissettirmeye başladığını gözlemledik. Merkür hala devam ediyor retrosuna. Bu yeni ayın bir gün sonrasında stabil pozisyonda olacak ve sonrasında düz hareketine başlayacak. Merkür'ün retro süreci de aslında arka planda anlaşmalar, görüşmeler, belki sözleşmeleri gündeme getirmiştir. Biz bunları görememiş olabiliriz. İçe dönük bir enerjiydi ama zararlıydı. İşte bu zararlı enerji de artık daha akışında bir gidişata yönelecek diye düşünelim. Belki de o arka planda görüşülenlerin, konuşulanların da artık gerçekleşme potansiyeli olacak diye düşünebiliriz. Tabii Merkür burada zararda ama yine de dediğim gibi o perde arkasındaki görüşmelerin, anlaşmaların, liderlerin, aklından geçenlerin gerçek hayata yansımalarını da gözlemleyebiliriz bu yeni ayın sonrasında. Kurumsal yapılarla, sosyal yardımlarla alakalı Balık burcu yine baktığımız zaman 12. evi de temsil ettiğinden dolayı hastaneler, hapishaneler, yardım kuruluşlarını temsil etmesine rağmen diğer taraftan da gizli düşmanları, dolandırıcılıkla ilgili konuları, devletin içerisindeki gizli yapıları da temsil ettiğini belirtmekte yarar var. Dini kurumlarla tabii ki yine bağlantılı. Sağlık açısından baktığımız zamansa ayaklarımız ve ayakla ilgili sorunları bu dönemde biraz daha fazla ön plana getirebilir. Soğuk algınlığından kaynaklanan hastalıklar, akciğer sorunları, neme bağlı enfeksiyonlarla ilgili de sağlık sorunları biraz yükselişe geçebilir bu süreçte. İklimsel açıdan baktığımızda tabii ki daha nemli bir süreç deneyimleme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bu yeni ay haritasında Venüs ve Jüpiter'in de birbirlerini kare açıyla görmeleri özellikle yağışlarla ilgili zorlayıcı gelişmeleri gündemimize getirebileceğini de düşünebiliriz burada. Temel olarak Balık burcu temaları merhamet, maneviyat, bir diğer taraftan fedakarlık, kendimizi feda etme temalarını da gün yüzüne çıkarabilir. Bu temalar aslında ön planda olabilir ama gölge yanlarına baktığımız zamansa işte o gizli düşmanlıklar, deniz aşırı hareketler, krizler ve toplumsal izolasyon getiren durumlarla da ne yazık ki ön plana çıkabilir. Balık burcunun 28. derecesinde gerçekleşecek olması ve bir yeni ay olması sebebiyle de aslında toplumu etkileyen, toplum önünde gerçekleşecek olayların daha fazla ön planda olma ihtimalini güçlendiriyor. Burada gölge yanları olan aldatmacalar, yalanlar, zehirlenmeler ki bir önceki videomda da yine zehirlenmelerle ilgili uyarıda bulunmuştum. Kirlilik, ilaç, madde bağımlılıkları gibi konularda gündeme gelebilir. Diğer taraftansa aslında Sabyen sembolü üzerinden baktığımızda da içimizdeki o ışığı daha net görebileceğimiz bir yeni ay olma potansiyeli de söz konusu. Uzunca bir süredir aslında perde arkasında kalan bir mesaj gibi görünse de yeni aylar ve dolunaylar, işte tutulmaları da hepsini yeni yıldan bugüne baktığımızda bize vermeye çalıştığı mesaj kendimizi önce keşfetmek,
kendi özümüze dönmek ve bu özümüzde toplumu da yeniden yaratmak ve aydınlatmak olarak aslında biraz yansıyor ve bu yeni ayla birlikte bu enerji de yine biraz daha yükselişe geçecek gibi. Aşırı hava koşullarıyla ilgili Şehat Sabit Yıldızı da bize bir uyarıda bulunuyor. Özellikle şiddetli yağışlar, büyük sel baskınları ve fırtınalar dünya genelinde önemli bir gündem maddesi olabilir. İşte az önce dediğim gibi o Venüs-Jüpiter karesi de bu ihtimali güçlendirecek gibi görünüyor. Mars'ın zaten yine işte Balık burcunda seyrine devam etmesi de bu ihtimali güçlendirecek. Aşırı hava koşulları nedeniyle tarımın yine olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. Bu da tarım sektöründeki teknolojileri bir kez daha güçlü bir şekilde ele alma ihtimalimize işaret edebilir. Finansal alanda tabii ki önemli gelişmeler ve çok büyük dalgalanmalar bizi bekliyor olabilir. Özellikle kripto paralardaki dalgalanmaların o endişesi daha fazla emtialara yansıyacak gibi görünüyor. Metallere, özellikle altına ve gümüşe daha fazla bir talep olma ihtimali de yüksek gibi görünüyor bu süreçte. Yeni ayın 37 saat sonrasındaysa Koç ekinoksu gerçekleşecek ve Koç ekinoksu haritası da önümüzdeki bir yılda hangi konulara odaklanacağımıza işaret edecek. Merkür'ün özellikle burada Balık burcunda ve stationary yani sabit pozisyonda olması denizlere odaklanacağımızı, suyla ilgili konulara odaklanacağımızı güçlü bir şekilde bize vurguluyor. Şimdi Türkiye merkezli an haritasına baktığımız zaman da 6. evde Merkür'ü gözlemlediğimizden dolayı denizlerle ilgili, deniz savunmasıyla ilgili, suyla ilgili savaşların aslında belki de bu dönemde ön plana çıkabileceğini bizlere düşündürüyor. Özellikle yine Mars'ın 6. evde Balık burcunda hala seyrine devam etmesi ve Jüpiter'le Yengeç burcundaki Jüpiter enerjisiyle kontağının olması da özellikle bu denizler üzerindeki karmaşaların, çatışmaların, suyla ilgili konuların, zorlukların, mücadelelerin daha fazla ön plana çıkabileceğine işaret ediyor. Türkiye Ankara merkezli haritaya baktığımız zaman 7. ev konuları yani uluslararası ilişkiler, anlaşmalar, ticari ilişkiler, ittifaklar ve ayrışmalar konularının yeni bir sürece gireceğini gözlemliyoruz ve burada da aslında işte tam da bu alanda Güneş 0 derecede baktığımız zaman tabii ki o her zaman orada 0 derecede ama Neptünle kavuşumda, Satürnle kavuşumda bu da onu ayrıca bir özel kılıyor. Demek ki bu bahsettiğim konularda yani ülke birlikleriyle ilgili, ülke düşmanlıkları, çatışmalarıyla ilgili konularda da yeni yapılanmaların ön plana çıkacağını gözlemleyebileceğiz. 8. evde Venüs zararda, Ay burada bir değişime işaret ediyor baktığımız zaman. Kiron burada demek ki genel olarak düşündüğümüzde bunu sadece Türkiye için değil, ülkelerin borçları, ekonomik konuları, vergiler bu gibi temalar daha fazla ön planda olacaktır. Ve yine Venüs ve Jüpiter'in kare açıyla birbirini görüyor olması da liderleri belki de bu noktada biraz zorlayacak, ülkeleri bu konular temelinde zorlayacak bir döneme giriş yapıyoruz diye değerlendirilebilir. Tabii ki Venüs ve Jüpiter'in kare açısı ekonomiyle ilgili değerlendirildiğinde de enflasyonun da yükselişe geçtiği bir döneme evrildiğimizi belirtmekte fayda var. Uluslararası alanlarda, toprakla ilgili konularda, güvencelerle ilgili konularda da Uranüs'ün buradaki yerleşimi beklenmedik olaylar, gelişmelerle karşılaşma potansiyelimize de işaret ediyor. Genel olarak çok kısaca bir değerlendirmek istedim ama Merkür'ün özellikle dediğim gibi Balık burcundaki stationary konumu, Mars'ın bu alanda bulunması, hatta Merkür'ün Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu da dikkat çekici. O yüzden bence suyla ilgili konular, denizlerle ilgili konular, denizlerdeki mücadelelerle ilgili konuların bu yeni ayla birlikte zaten daha fazla ön plana çıkma potansiyeli de söz konusu gibi görünüyor. Özellikle Şehat Sabit Yıldızı yeni bir dönemi başlatır nitelikte bize mesajlar veriyor.
Şiat sabit yıldızına daha detaylı baktığımızda ise Büyük Pegasus karesini oluşturan 4 önemli yıldızdan bir tanesi olduğunu gözlemliyoruz. Mitolojik olarak Pegasus'un bacağını temsil ediyor ve gidip gelen ve geri dönen anlamını taşıyor aslında bazı kadim astrologlara göre. Pegasus sendromuyla yakından ilişkilendiriliyor ve aslında her türlü problemin üstesinden gelebileceğimiz mesajını bizlere veriyor. Toplumun yararına da olacak. Sadece kendimize değil, kendi hırslarımıza yanıt verecek girişimlerde değil, toplumun yararına, çevremizdeki kişilerin yararına da olacak girişimlerde bulunmamız fayda sağlayacaktır. Hem bize hem de etrafımızdakilere. Burada hırsımıza yenik düşmeme mesajını da veriyor tabii ki. Her sabit yıldız olduğu gibi Pegasus sabit yıldızının da Şiat sabit yıldızının da bu mesajı verdiğini gözlemliyoruz. Çünkü alaşağıda edilebiliriz. Burada dikkatli olmamız gerekecektir. Entelekt, mantık, düşünce ve bilimin temel taşlarını temsil ediyor. Şiat sabit yıldızı kişisel alanda bireye güçlü bir irade ve entelektüel bir asilik getirebilir. Bu yönde bir etkisini hissedebiliriz. Yaratıcı hissedebiliriz tabii ki yine. Bir diğer taraftan da kendi fikirlerimize sahip çıkma ve onları gerçekleştirme yönünde aksiyon almaya yönlendirecektir bizi. Talihsizliklere karşı biraz dikkat etmemiz gerekecektir. Özellikle Şiat sabit yıldızının haritamızdaki bir noktayla teması söz konusuysa boğulma tehlikeleri, intihar, cinayet, hapis cezalarıyla ilgili konuların gündeme gelme potansiyeli söz konusu ve yine kendi kişisel hatalarımız sebebiyle de beklenmedik bazı talihsizlikler yaşamaya da açık olabiliriz. Dünya astrolojisinde daha önce de belirttiğim gibi büyük seller, gemi kazaları, deniz taşmaları, maden kazaları ve uçak kazalarıyla bağlantılı görülmüş. Özellikle Şiat derecesinin aktif olduğu dönemlerde bu gibi olumsuz gelişmeler daha fazla tespit edilmiş. Şiat sabit yıldızı teknolojinin ve doğal kaynakların kullanımıyla ilgili devrim niteliğinde teknolojilerin de ön plana çıktığı dönemlere işaret ediyor. O yüzden işte tam da bu sebeple biraz da tarımsal alanda önemli gelişmelerin ön plana çıkma potansiyelinden ve toplumsal aslında reformların da ön plana çıkma potansiyelinden en önemlisi bahsedebiliriz bu süreçte. Şiat ilkbahar ekinoksu noktasına şu an en yakın olan yıldızlardan bir tanesi ve 2045 yılında tam bu boylama ulaşarak dünya tarihinde yeni bir dönemi mühürlemesi de bekleniyor. Bu da ek bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Şiat zihnin sınırlarını yaratıcı şekilde zorlayan ve aslında bize güç veren bir enerjiyi açığa çıkarıyor. Bizimse bu enerjiyi hem kendimiz hem de toplumun yararına kullanmamız gerekiyor. Hırslarımıza ve gölge yanlarımıza alet etmeden bu enerjiyi kullanmamız herkesin hayrına olabilir. Bunu da yine bir kez daha altını çizmek istedim. Şimdi ülke haritalarına bir geçiş yapalım. İran'la başlayalım. Dünyanın gündeminde İran olması sebebiyle İran an haritasında birinci evlerinde bu yeni ayı deneyimleyecekler. Birinci ev halkı ülkeyi temsil ettiğinden dolayı oldukça önemli. Şiat sabit yıldızıyla kavuşumda olması sebebiyle zaten o reformist enerjinin daha da güçlü hissedeceğini söyleyebiliriz halk içerisinde, ülke içerisinde. Bundan dolayı da İran'la ilgili sürecin geçen yazdan itibaren devam ettiğini ve devam edeceğini de bir kez daha söyleyebiliriz. Geçtiğimiz dönemden beri de dönem dönem evet geri çekilmeler olsa da bu sürecin devam edeceğini belirtmiştik. An haritasında birinci evdeki gezegen dizilimi oldukça önemli etkilere işaret ediyor. Merkür Retrosu'nun Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu, hedeften şaşma potansiyeline, anlaşma ve görüşme masasına oturulması durumunda planlarda şaşmalar söz konusu olabileceğine işaret edebilir ve hemen sonrasında ise zaten bir gün sonra Merkür'ün düz harekete geçecek olması, Merkür retro sürecinde belki de o ne yapılacağı, ne edileceği, gizli görüşmeler anlaşmalarında daha fazla gün yüzüne çıkabileceği bir dönem olarak kendini gösterebilir baktığımız zaman. Hatta yeni ay öncesinde 15 Mart'ta Merkür ve
Mars kavuşuyorlar. Merkür ve Mars'ın kavuşumu da savaşla ilgili sert açıklamaları gündeme getirebilir. Bizler bu videoyu daha önceden izleme şansına sahip olabileceğimizden dolayı da bu gündemleri yine yakalama şansımız olabilir. Yeni ayın Uranüs'ten bir 60'lık açı olması da gerilimi belki de tetikleyebilir, o isyan enerjisini tetikleyebilir gibi düşünebiliriz. Haritayı tüm ev sisteminde değerlendirdiğimiz zamansa 2 ve 4. evler önemli. Ekonomik bir krizin tetiklenmesi zaten hali hazırda büyük bir ekonomik krizden bahsediliyor. Suyla ilgili bir kriz söz konusu. Hürmüz Boğazı ile ilgili sorunun büyüme potansiyeli ne yazık ki biraz dikkat çekiyor. Halk ayaklanmalarının da burada ister oradaki yönetime ister Amerika'ya karşı her türlü ayaklanmaların bu süreçte tetiklenme ihtimali de yüksek gibi görünüyor. Ülke haritasına baktığımız zamansa Mars'ın kuzey ay düğümüyle kavuşumu ve güney ay düğümü Satürn kavuşumunu tetiklemesi, burada bir karşıt açı yapması İran'ın yönetim kadrolarına, askeri liderlerine yönelik operasyonların devam etme potansiyeli söz konusu. Bir 7 ev aksı çok riskli bir aks ve umarım ki halk bu durumdan yeniden zarar görmez. Mars kuzey ay düğümü kavuşumu Mars'ın enerjisini güçlendirecek bir etki. Merkür'ün retroda olarak yeni ay anında kuzey ay düğümüyle kavuşumu ve Satürn'ü karşısına alması İran'ın belki de yanlış ve beklenmedik askeri stratejiler ortaya koyma potansiyeline de aynı zamanda yönetim kadrolarında da hatalı yapılanmalara yönelebileceğini bizlere düşündürebilir. Bunu dış güçlerin yönetime müdahalesi olarak da aslında biraz ele alabiliriz. Tabii bu noktada Merkür Retrosu bir strateji belirleme süreci olarak değerlendirilmişse de 20 Mart itibariyle bu stratejileri de daha net görebileceğiz. 7. evde bu etkiyi almaları İran'a yönelik saldırıların seyriyle ilgili belirsizliğine de işaret edebilir. Natal aylarının tetiklenmesi ise yönetime yönelik müdahalelerin sert olabileceğine işaret ediyor. Ülke haritasında Mars derecesinin tetiklenmesi ise İran'da gerilimin ve çatışma riskinin daha yüksek bir seviyeye çıkma potansiyeli olarak değerlendirilebilir. Transit Mars'ın önünde tehlikeli kavuşumlar söz konusu. 23 Mart'ta 8. evde Güney Ay düğümüyle kavuşacak. 4 Nisan'da ise Mars döngüsünü güncelleyecek. Mars döngüsü ise özellikle İslami Şura Meclisi'nde yeni bir yapılanma, burada reformist girişimlerin tetiklenebileceğini, burada gerilimin artabileceği bir sürece işaret ediyor. Haritaların neresinden bakarsak bakalım yönetimin değişme ihtimali oldukça sert bir şekilde gündemde. Sonrasında Merkür'le kavuşumu, Uranüs ve Jüpiter'le kontakları da yine Mars'ın oldukça önemli. İran haritasında bir küçük büyük üçgen açı kalıbı da güçlü bir şekilde tetikleniyor. Bu açı kalıbı çok önemli bir mesaj veriyor aslında. Mars yeni ay sonrası bu açıyı tetikleyeceği için burada açı kalıbı güneş dönüşü haritasında da mevcut ve yönetimsel yapılarda askeri konularda gündemlerin yoğunlaşacağına işaret ediyor. Yeni yaşlarına girdikleri zaman da yine önümüzdeki süreçte iç meseleler, belki de yönetim kadrolarındaki yapılanmaların gündemde olması devam edecek. Özellikle 19 Mayıs'ta Satürn'ün güneş dereceleriyle kavuşumu da dış ülke baskısıyla yönetimi yapılandırma çalışmalarını güçlendirecek diye yorumlayabiliriz. Yeni ay haritasında gözümüzden kaçırmamamız gereken bir detaysa Kiron derecesi, ki bu İran'ın uluslararası arenadaki pozisyonunu iyileştirebilecek görüşmeler ve stratejilerle geçmişin izlerini unutturabilecek adımlar atabileceğini bizlere düşündürüyor. Ancak başa gelen veya gelecek olan yönetiminde gizli anlaşmalar, işbirlikleriyle ortaya atanmış bir yönetim olma veya mevcut yönetimin gizli protokollerle yerini sağlamlaştırma çabası olarak da yorumlanabilir. Tüm bunlara rağmen Uranüs'ün 10. evde yeni ay ve Jüpiter'i desteğini alması kesinlikle bir reform işaretçisi ve o şekilde de
daha güçlü bir pozisyonda bulunuyor. Burada küçük de bir detay vermek istiyorum. Bahsettiğim o küçük büyük üçgen açı kalıbıyla ilgili aslında kolektif bilincin geçiş yapacağı bir enerjiyi ortaya çıkaracak. Bunu sadece İran için yapmayacak tabii ki. 2024-2030 yılları arasında etkin olan bu açı nadir bir dizilim ve toplumsal yapılarda kalıcı ve dönüştürücü etkiler yaratma potansiyeline sahip. Özellikle Nisan ortasına doğru ilerletilmiş haritalarına baktığımızda İran'ın Uranüs'ün tetiklenmesi iç karışıklığı ve isyanları daha da güçlendirecek gibi görünüyor. Yani Mart ayında artarak bu enerji Nisan'a devredecek ve burada da daha büyük gelişmelerle karşılaşma potansiyelimiz olacak İran haritası açısından. Amerika'ya bakacak olursak Amerika merkezli an haritasında Terazi burcu yükseliyor. Özellikle dış politikadaki dengesiz ilerleyişi devam ettirecek gibi görünüyor Amerika. Özellikle Kiron'u karşısına alan ve yöneticisi Venüs'ün zayıf durumuyla Jüpiter'in karesine maruz kalması da uzlaşı, Amerikan askeri girişimleri ve uluslararası barış sağlama politikalarında başarısızlık gibi görünüyor. Askeri alanda zarar görebileceği etkilerden de bahsedebiliriz. Amerika'nın bu yeni ayın Uranüs'te 60'lık yapması Trump kabinesinde sarsıcı beklenmedik gelişmeleri de gündeme getirebilir. Özellikle izlediği politikalara kendi kabinesinden dahi seslerin yükseldiği bir süreç deneyimleyebilir Amerika ve Trump yönetimi. 5. evdeki gezegen toplaşması ve Merkür'ün retro hareketiyle Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu özellikle Epstein dosyalarıyla ilgili gelişmeleri yeniden gündeme getirebilir. Güneş dönüşü haritasında da skandalın daha da büyüme potansiyeline ait göstergeler söz konusu. Ülke haritası üzerinde ise IC derecesinde gerçekleşen bu yeni ay iç politikaya daha fazla yansımaları olabileceğini düşündürüyor. Güneş dönüşü haritası da halk isyanlarını, protestoların bu dönemde artma potansiyeline daha fazla dikkat çekiyor ve tabii ki Şehat Sabit Yıldızı'nın temalarını da yine göz önünde bulundurduğumuzda o reform enerjisini 4. evde alacak olan bir Amerika düşündüğümüzde de burada gerçekten zorlu bir iç çekişme dönemine evrildiklerini söyleyebiliriz. Yeni ay öncesinde vergiler, Trump kabinesi devlet borçlarıyla ilgili daha avantajlı bir süreç geçirebilirler. Askeri konularda dışa karşı belki biraz güç kazanma potansiyelleri bulunabilir ama iç politikada zayıflayacakları gelişmeler söz konusu olacaktır. Amerika bu yeni ayla birlikte yeniden bir lidere karşı bir operasyon da düzenleyebilir. İç karışıklıklar yükselişe geçecek ve aslında ülkenin kaderini oldukça etkileyecek gelişmeler söz konusu olacak. Amerika haritasındaysa önemli noktalar tetikleniyor. O da 8. evlerindeki Merkürleri. Geçmiş yıllarda bu derece tetiklendiği zaman Watergate skandalı sonucu Nixon görevini bırakmak zorunda kalmıştı. Olayın ortaya çıkma tarihinde ay düğümlerinin yine aynı evdeki şans noktası Plüton karşıtlığını tetiklemiş olması, Satürn-Uranüs kavuşumunun güneşlerine kare yapması da tümden yönetimi sarsan etkiler olarak gözlemlendi. Bugüne baktığımız zaman Balık yeni ayında Kiron Merkür'le yine kare açıda Venüs Satürn'le karşıt ve Güneş derecelerine T kare açı kalıbı oluşturuyorlar. Ayrıca Jüpiter de bu dereceye yakın ilerliyor. Öte yandan retro Merkür'ün Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu bilgilerin yeniden ve daha güçlü bir şekilde değerlendirilmesi olarak okunabilir. Tüm bu açıların Epstein davasıyla ilgili Trump ve yönetiminin oldukça zorlanabileceği bir döneme işaret ediyor gibi. Diğer taraftan ICE gibi güvenlik örgütleri ve bazı iç operasyonel konularda halkın zarar verdiği gündemlerde devam edebilir. Öte yandan bu yeni ayda Şehat Sabit Yıldızı'nın aktif olması Amerika'daki o kritik süreci daha da güçlendirecek gibi. 6. evlerindeki Uranüs'ün de ay düğümleri tarafından tetiklenmesi halk ayaklanmalarının, isyanların bu yeni ayla birlikte daha da güçlü bir şekilde kendini gösterme potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca Amerika'nın hava savunması ve yapacağı hava saldırılarıyla ilgili de beklenmedik, belki de hatalı ya da zarara uğradıkları girişimler de gözlemlenebilir. Hatta Kiron'un izini haritalarda sürdüğümüz zaman Nisan ayı sonuna doğru Amerika'da çok büyük olayların
patlak verebileceğini söyleyebiliriz. Kirli dosyaların açığa çıkma potansiyeli oldukça yüksek. Trump haritasına baktığımız zamansa yeni ayın kendi kabinesi açısından yeni bir yapılanma şeklinde etki göstereceğini düşünebiliriz. Ancak Amerika'nın dahil olduğu uluslararası birlikler ve ilişkilerine zarar verecek girişimlerde bulunabileceğini de değerlendirebiliriz. Üçlü haritaya baktığımız zamansa Trump yönetiminin yasal süreçlerle başının ağrıyabileceğini ve bunun ana sebeplerinden birinin de yine Epstein dosyalarından kaynaklanabileceğini söyleyebiliriz. Açıkçası seçim sürecine ilerlerken hem halkın kendisine karşı tepkisi ve isyanı da artabilir hem de oy payının düşüşe geçtiğini gözlemleyebiliriz Trump'ın. Amerika'nın İran'a müdahalesinin de devam edeceğini düşünüyorum. Trump'ın haritası savaş enerjisini destekler nitelikte ancak ilerletilmiş haritası da Trump'ın bu dönemde seçim şansını iyiden iyiye kaybetme potansiyeline işaret ediyor. Ticari anlaşmalar açısından Amerika'ya güç kazandırabilir. Merkür etkileri birkaç yerde olumlu şekilde dikkat çekiyor. Hatta olumlu yönde belki de ona puan kazandırabilecek anlaşmalar yapabilir ancak uzun vadede bunun etkisini ne yazık ki kaybedeceğini de söyleyebiliriz. İsrail haritasını değerlendirdiğimiz zaman Mars enerjisinin haritada oldukça aktif olduğunu görüyoruz. Yeni ayda Jüpiter derecelerini tetikliyor yani ideolojik ve sınır komşularıyla ilgili gerilimin artma potansiyeli yüksek. Natal Marslarının da Uranüs tarafından tetiklenmesi ne an ne yapacağı kestirilemeyen bir İsrail'i karşımıza çıkarabilir. Ancak diğer taraftan da Netanyahu yönetiminin zorlu bir döneme girmekte olduğunu söyleyebiliriz. Yine ekonomik anlaşmalar ve ülkenin itibarıyla ilgili bazı olumlu gelişmeler de söz konusu olabilir zıt bir şekilde. Güneş dönüş haritasında ise Satürn üzerinde gerçekleşen yeni ay ve ilerletilmiş haritasında da 10. evlerindeki aylarının tetiklenecek olması yeni ay sonrasında İsrail yönetiminde değişimin yaşanabileceği ihtimaline işaret ediyor. Ekim ayındaki seçimler gerçekleşirse Netanyahu'nun bu seçimleri kaybetme potansiyeli yüksek. İz düşüm haritası üzerinden ilerlediğimiz zaman Mars hattının Papua Yeni Gine ve Avustralya üzerinden geçmesi bu iki ülke arasındaki gerilimi belki de tetikleyebilir. Avustralya haritasında oldukça stresli açılar söz konusu. Mars karşıtlığının aktif olması yeni ayın Kiron'la karesi, Neptün'le karesi denizler üzerinde gerilimin artma potansiyeline işaret ediyor. Greenland üzerinden geçen hatlarsa bu dönemde bölgede stresin artabileceğine işaret ediyor. Danimarka haritasına baktığımız zaman özellikle ay derecelerinin, ay düğümlerinin stresine maruz kalması, natal Marslarının da Venüs-Jüpiter karesinden etki alması stresin artabileceğini düşündürüyor. Güneş dönüşü haritaları da bu dönemde oldukça yoğun bir stres alıyor. Güneş dönüşü haritalarında da yükselen derecesini tetikleyen bu yeni ay Greenland üzerinde stresi artırabilir. Japonya'ya baktığımız zaman Japonya'da ekonomik stresin büyüme potansiyeli söz konusu. Az önce bahsettiğimiz o Mars hattı Japonya üzerinden de geçiyor. Yeni ayın Mars-Ay karesi üzerinde gerçekleşmesi ekonomik açıdan İsrail-İran savaşıyla daha da zorlandıkları bir döneme giriş yapabilirler. İz düşüm haritada Mars'ın bu alandan geçmesi etkisini güçlendiriyor aslında Mars'ın ve profeksiyonda da 6. ev dönemlerinde olması, Mars'ın yönetici olması da askeri konuların gündeme gelme potansiyelini güçlendirebilir gibi görünüyor. Japonya üzerinde de özellikle Tayvan meselesi de kısık ateşte pişiyor gibi özellikle haberleri takip ettiğimizde bu alanda gerilim söz konusu olabilir. Türkiye an haritasına baktığımız zamansa 0 derece Kova burcu yükseliyor. 0 dereceler bir başlangıca işaret eder aslında. Toplumsal temalar ön planda olacaktır. Türkiye'nin dahil olduğu ve olma potansiyeli olan birliklerle ilişkilerine de yine işaret edebilir. Açıkçası yeni bir birlik ve Türkiye'nin buna dahil olma potansiyelini geçtiğimiz videolarda da vurgulamıştım. Bu
Haritada bu fikrimi destekler nitelikte. Burada yükselen derecesine yakın olan Plüton'un yerleşmesi güç baskı temalarını ön plana çıkarabilir. Özellikle liderler ve liderlerin halka yönelik uyguladığı baskı temaları ön plana çıkabilir. Plüton tabii ki yeraltı örgütlerini de temsil ettiğinden dolayı iç çatışmalara karşı biraz daha dikkat etmemiz gereken bir dönemden de bahsedebiliriz. Retro Merkür'ün Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu anlaşma, uzlaşma ve görüşmeler trafiği açısından belirsizliği büyütebilirken diğer ekonomik belirsizlik ve piyasalardaki belirsizlik de yine artışa geçecek gibi görünüyor. Mars'ın 1. evdeki yerleşimi de yine askeri konuların çatışma ihtimallerinin de daha fazla ülke gündeminde olabileceğine işaret ediyor. 2-6 ev aksındaki Venüs-Jüpiter karesi ise enflasyonun ne yazık ki daha da yükselme ihtimalini güçlendiriyor. Yeni ayın 2. evde gerçekleşmesi de ekonomik konuların daha fazla ön plana çıkacağına işaret ediyor. Emlak fiyatlarında da yine artış gözlemlenebilir. Haritayı detaylıca incelediğimiz zaman gezegenlerin 2. evde toplaşması da ekonomi ve güvenlik konularının temelde ön planda olacağına işaret ediyor. Yani halkın güvenliği ve ekonomiyle ilgili konular daha fazla ön planda olacak gibi. Türkiye haritasına baktığımız zamansa bu yeni ay 10. evde gerçekleşiyor. Yani yönetim alanında gerçekleşiyor. Şehat Sabit Yıldızı reform etkisini de güçlendireceği için yönetim kadrolarında reformist girişimler gözlemleyebiliriz gibi Türkiye siyaset sahnesinde. Türkiye'nin ay derecesine karede yaptığını gözlemliyoruz. Tabii ki bu yeni ayında, yeni ay 12. evde konumlandığından dolayı da perde arkası işler, görüşmeler belki gündemde olabilir. Yine tabii ki o perde arkasında dönen işler, gizli örgütlerle ilgili konularında gündeme gelme potansiyeli söz konusu olabilir. Hapishaneler, hastanelerle ilgili gündemler daha fazla yine gündeme yansıyabilir. Yöneticilerin belki görmezden geldiği halk sorunlarının da tırmanışa geçmesi söz konusu olabilir. Mars'ın Uranüs derecesini tetiklemesi, yargı, uluslararası ilişkiler, göçmenler, üniversiteler gibi alanlarda beklenmedik gelişmeler, protestolar ve ayaklanmaları tetikleyebilir. Tabii ki Mars-Uranüs 9. evde az önce bahsettiğim uluslararası birliğe dahil olma temasını daha fazla bir mücadele çerçevesinde gündeme getirecek gibi. Yani bir karşı duruş birliğinde Türkiye'yi de gözlemleyebiliriz ki bu NATO olabilir. Türkiye'nin askeri olanaklarından yararlanılma gibi gözlemleyebiliriz bunu. Bir diğer taraftan da uluslararası beklenmedik bir çatışmaya dahil olma ihtiyacı da söz konusu olabilir. Yıllık değerlendirmelerde de zaten bu potansiyelden bahsetmiştik. Yani Türkiye büyük bir gücün, büyük bir birliğin parçası olabilir gibi askeri konularda. Plüton ve Güneş karesinin gitgide yakınlaşması da medya sanat dünyası, spor kulüpleri yöneticilerine yönelik baskı, altın gümüş fiyatlarında dalgalanmalar ve piyasalarda güven kaybından da bahsettirebilir. Şimdi geçelim burçlarınız üzerinde yeni aydan nasıl etkiler alacağınızı detaylandırmaya. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları, balık burcunun 28. derecesinde 19 Mart'ta Şehat Sabit Yıldızı ile kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ay bizlere ne gibi mesajlar verecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum, biliyorsunuz, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyerek yine bana destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Bakalım bu yeni ay size ne ifade edecek? Balık burcu demek bizim 12. evimiz demek öncelikle sevgili yükselen koç burçları. Bu da gizli saklı olaylar, durumlarla bağlantılıdır. Kontrolümüz dışında olan bir alandır ayrıca. Bir taraftan da gizli düşmanlarımıza işaret eder. Kendi gölge yanlarımız, yüzleşmekten kaçtığımız konulara da işaret edebilir. Biraz inziva ihtiyacı, geriye çekilme alanı, iç dünyamıza bir yönelim alanı olarak da değerlendirilebilir. Bu konu başlıklarında yeni adımlar atacağımız, yeni başlangıçlar,
hatta Şeat'ın etkisiyle de reformist yeni başlangıçlar yapacağımız bir süreç olarak değerlendirebiliriz öncelikle. Yeni ay enerjisi hayatımıza yenilikler katmak için her zaman söylüyoruz güzel bir zaman dilimidir. Özellikle bu yeni ayın olumsuz açılara, stresli açılara maruz kalmamasını da avantajlı bir şekilde değerlendirebiliriz. Kaldı ki Uranüs'ten de 60'lık bir açısı var. Yani o zihinsel enerjiyi çok daha güçlü hissedeceğiz. Bir uyanış enerjisi hayatımıza daha da güçlü yansıyabilecek gibi değerlendirebiliriz açıkçası sevgili yükselen Koç burçları. Öncelikle burada düşünmemiz gereken detaylardan biri kendi gölge yanlarımız. Yani burçlarımızın gölge yanları nelerdir? Buna biraz odaklanmamız gerekecek. Belki hep kendi bildiğini okuma, kendi çıkarlarını ön planda tutarak hareket etme, başkalarının düşüncelerini, değerlerini, fikirlerini hesaba katmadan ya da onlara değer vermeden aksiyon alma gibi yönelimlerimiz varsa, sorumluluklarımızdan kaçıyorsak onlarla yüzleşmeyi belki erteliyoruzdur, zamanı değildir diyoruz ya da bazı şeyleri akışına bırakıyoruzdur. Bu konularla da ilgili artık daha ciddi bir yüzleşme zamanı geldiğini vurgulayabilir bize yeni ay ve Şeat sabit yıldızının verdiği o zihinsel güçle de ve Uranüs'ün de desteğiyle aslında bizler hem yaratıcı çözümler üretebiliriz hem de kendimizle yüzleşip yolumuza bundan sonrasında nasıl daha iyi devam edebiliriz de keşfederek aslında bu yeni ay enerjisini değerlendirebiliriz. Çünkü kendimiz odaklı olmaktan biraz çıkıp daha fazla toplumsal duyarlılığımızın, çevre duyarlılığımızın en azından kişisel alanımızdaki kişilere de daha değer vererek, onların duygu, düşünce, değer yargılarını düşünerek hareket etmemiz, çıkarlarını düşünerek hareket etmemiz de bizim için daha yararlı olacaktır. Bireysellikten biraz uzaklaşıp daha geneli düşünerek hareket etmemiz bizim için yararlı olabilir. Kontrolümüz dışında gelişen olaylarla bu süreçte nasıl baş edebileceğimizi, nasıl aksiyon almamız gerekliliğini de daha güçlü bir şekilde görebileceğiz. O zihinsel uyanıklık, o güçlü zihinsel enerji belirttiğim gibi bu konuların üstesinden gelmemiz için bize büyük bir ışık tutacak. Zaten Şeat sabit yıldızının güzel yanlarından bir tanesi de o korkusuzluk enerjisi. Yani bunun da üstesinden gelebilirimi çok daha güçlü bir sesle dile getirebileceğimiz güzel bir yeni ay olacak. O yüzden de korkumuzu üstümüzden atacağımız, cesaretle yola çıkabileceğimiz bir yeni aydan bahsedebiliriz burada. Sizin yönetici gezegeniniz Mars zaten yine Balık burcunda. Demek ki sizler cidden bu alanda güçlü bir mücadele vermeye odaklanacaksınız. Kendinizden başlayarak o değişim dönüşümü başlatıp dediğim gibi çevrenize de o enerjiyi güçlü bir şekilde yaymaya başlayabilirsiniz. Belki biraz iç huzura ihtiyacınız vardır. Biraz sükunete ihtiyacınız vardır. Geri çekilip biraz etrafta ne olup ne bittiğini gözlemeye ihtiyacınız vardır. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz ve etrafta olan biteni çok daha net görebilir ve önümüzdeki süreçte ne yapacağınıza, nasıl aksiyon alacağınıza, plan ve projelerinizi nasıl gerçekleştireceğinize daha net ve güçlü bir şekilde odaklanabilirsiniz. Daha keskin bir zekayla odaklanabilirsiniz. Diğer taraftan Merkür zaten yine Balık burcunda 12. evinizde. Çalışma hayatınız, gündelik rutininizle ilgili konuları nasıl ele almanız gerekliliğini de uzunca bir süredir belki de düşünüyorsunuz. Kafanız karışık da olabilir Merkür zararda, retro olduğu için ama aslında Merkür bu yeni ay sürecinde de baktığımızda kuzey ay düğümüyle kavuşacak ve o Merküryen enerjisi biraz güçlenecek. Kadersel kararlar alma potansiyelimiz de artacak ve hemen ardından zaten bu yeni ayın Merkür düz hareketine başlayacağından dolayı da bizler artık düşündüğümüzü, tasarladığımızı hayatımızda uygulamak için aksiyona da geçeceğimiz, özellikle bu 12. ev konularında plan projelerimizi gerçekleştirmek için aksiyon alacağımız bir zamana da yöneleceğiz gibi duruyor. Sizin burcunuzda gezegenlerin toplaşması söz konusu. Bir iki gün sonra zaten Güneş sizin burcunuza geçiyor. Tüm Koç burçlarının da buradan doğum gününü kutlamak isterim.
Venüs sizin burcunuzda zararlı bir pozisyonda. Kiron hala burada, Satürn ve Neptün burada. Uzunca bir süre zaten onların transiti sizin burcunuzda gerçekleşecek. Güzel etkiler, yapıcı etkiler alıyoruz. Venüs evet ilişkilerimiz açısından bizi biraz zorlayacaktır bu süreçte. Özellikle de 1-4 ev aksında Jüpiter'le yaptığı kare açıya da baktığımızda ev, yuva, emlak, barınma, ailevi sorumluluklarla ilgili biraz problem yaşama potansiyelimiz yüksek. Özellikle Venüs sizin evlilik alanınızı, uzun ilişkiler alanınızı temsil ettiğinden dolayı da burada biraz zorluklar söz konusu olabilir. Sanki daha fazla mali konularda evliliğiniz veya işte ev, yuva, emlak bu gibi konulara yatırımlarınız temelinde de bazı problemler çıkabilir gibi görünüyor. Boğa burcunun temsilcisi olarak bir diğer taraftan da Venüs'ü değerlendirdiğimizde maddi temelde, güvenceler temelinde ilişkinizin belki karşınızdaki kişiye ne kadar güven verdiği ile ilgili konularda da sorunlar ortaya çıkabilir ama özel hayatta biraz takılabiliriz bu yeni ay ile birlikte. Tabii ki Venüs'ün dediğim gibi zararda ve Jüpiter'le kare açıda olması da maddi konularda da biraz zorlanma getirebilir gibi görünüyor. Kariyer alanımızda zaten Satürn yoluna devam ediyor. O yapılanma süreci uzunca bir süre devam edecek. Zorlu açılar olduğunda zaten ben yine onları size aktaracağım ama Uranüs'ün en azından bu yeni ayla etkileşim içerisinde, 60'lık açı içerisinde olması da maddi konularla nasıl yüzleşmemiz gerektiği detayını belki de daha uyanık geçireceğimiz ve bu alanlarda çözüm üretebileceğimiz bir yeni ay süreci de olabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları 19 Mart'ta Balık burcunun 28. derecesinde Şehat Sabit Yıldızı'yla kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Bu yeni ayın size mesajları ne olacak? Onları cevaplayacağım az sonra ama öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerileriniz her zaman yanıt buluyor. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videolarımın daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilir. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basabilir ve beni bu yönde destekleyebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Sevgili yükselen boğalar, Balık burcu demek sizin 11. eviniz demek. Bu da gelecek odaklı olacağımız bir sürece yöneleceğiz gibi duruyor bu yeni ayla birlikte. 11. evimizin konuları arasında öncelikle sosyal çevre ilişkilerimiz, dahil olduğumuz sosyal gruplar, organizasyonlar, toplum önünde olduğumuz konular, kariyer kazançlarımız, kariyerimizin getirileri, gelecek hedef ve hayallerimiz olarak değerlendirilebilir. Ben bu alanı biraz da uzun vadeli yatırımlarımız, geleceğe yatırımlarımız olarak değerlendiriyorum. Bu konu başlıkları altında bizler bir yeni ay, bir yenilenme enerjisi hissediyoruz genel anlamıyla. Güzel haber şu, bu yeni ay stresli açılara maruz kalmıyor. Aksine Uranüs'ten destek alıyor. Bu güzel bir enerji. Şehat sabit yıldızıyla kavuşumda. Şehat sabit yıldızı bize zihinsel bir parlaklık verecek. Çok daha net düşünebileceğiz. Belki de dahiyane fikirlerle bu konu başlıklarını yönetme potansiyelimiz olacak. Diğer taraftansa yine bu alanda bir zorlukla karşılaşıyorsak bu yeni ay sürecinde bunların üstesinden çok rahat gelebileceğimize inanarak da hareket edeceğiz. Hırslarımıza yenilmediğimiz müddetçe, çevremizdekileri de düşünerek hareket ettiğimiz müddetçe güzel sonuçlar alabileceğimiz, hem kendimize hem de çevremizdekilere fayda üretebileceğimiz güzel bir yeni ay süreci olabilir. Güzel etkiler var belirttiğim gibi. Şimdi 11. evimize biraz bir dönüp bakalım. Mars bu alanda. Öncelikle bu alanda zaten bir mücadele enerjisi hakim. Yeni ayla birlikte Mars'ta aslında çok daha girişimci, çok daha yoğun gündemlerle bu konu başlıklarına odaklanacağınız ve yeni ayla birlikte belki de aksiyon almaya daha yakın olacağınıza işaret ediyor. Mars 11. evinizi bir diğer taraftan da ilişkiler evinizi yönettiğinden dolayı
İlişkilerinizle ilgili kendi gölge yanlarınızla yüzleşmek, bu konuların geleceğiyle ilgili adımlar atmak adına değerlendirilebilir gibi düşünülebilir temel anlamıyla. Bir diğer taraftan da kontrolünüz dışında gelişmeler oluyorsa ilişkinizle ilgili bu süreçte bu konuları da çözüme ulaştırarak uzun vadede önünüze sorun olarak gelmesinin önüne geçebilirsiniz gibi. Merkürümüz hala Balık burcunda retro pozisyonunda ama Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda olacağından ve hemen ertesi gün stabil pozisyondan düz harekete geçeceğinden dolayı da bizler artık bazı şeyleri netleştirmek üzere de olabiliriz aklımızda, zihnimizde işte o şeyatın zihinsel, motivasyonel enerjisiyle de bir şeyleri artık netleştireceğiz. Evet, Balık burcunda retro, kafamız karışmış olabilir. Biraz fikirler içerisinde kaybolmuş olabiliriz bu süreçte ama artık netleşme zamanı geliyor ve bizler netleştirdiğimiz o fikirleri de gerçekleştirmek üzere aksiyon alacağız. Belki de hayatımızda gerçekten kadersel aksiyonlar da alacağımız bir süreç olarak değerlendirilebilir. Çünkü Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda demek ki bizler geleceğimizi de şekillendirmek için, gelecekten beklentilerimizi de yeniden yapılandırmak için bu yeni ay enerjisini kullanabiliriz. Şayet sabit yıldızı reformist bir enerjiyi de barındırdığından dolayı gerçekten bu konu başlıkları temelinde yeniden yenilenerek adım atacağımızı söyleyebiliriz. Yani belki sosyal çevre ilişkilerimizi, yakın arkadaş ilişkilerimizi yeniden yapılandırabiliriz. Burada belki bir ayıklama yapabiliriz. Diğer taraftan gelecek hedef ve hayallerimize bir dönüp bakarız. Burada da artık elenmesi gereken bazı fikirler, projeler varsa onları hayatımızdan çıkarıp kafa karışıklığımıza sebep olmalarını önleriz en azından. Daha net projeler üzerine odaklanabiliriz. Güzel etkiler getirecektir. Zaten o dediğim gibi korkusuz enerjisiyle şeyat enerjisinin bir şeylerle yüzleşmekten korkmayacağız. Bir problem karşımıza çıkarsa da bu konu başlıklarıyla ilgili aşabileceğimize inanarak yolumuza devam edeceğiz. Hırstan ve bireysellikten uzak durarak dediğim gibi bu alanı iyileştirebileceğiz. 12. evimize baktığımızda burada bir gezegen yoğunlaşması söz konusu olacak önümüzdeki günlerde. Hali hazırda sizin yönetici gezegeniniz Venüs burada bulunuyor. Bu da aslında biraz iç dünyanıza daha fazla odaklanma ihtimalinizi güçlendiriyor. Kendinizi şifalandırma, gündelik sorumluluklarla ilgili nasıl baş edebileceğiniz noktasında biraz bir içe dönük enerji gündeme gelebilir. Satürn, Neptün, Güneş de buraya geçecek zaten. Kiron burada. Bu alanda yoğun bir enerji var. Demek ki biraz içe çekilme zamanı. Bunu daha önce de belirtmiştim. Bir etrafı sorgulama, gözlemleme zamanı ve sonrasında yeni adımlar atma zamanı gibi duruyor açıkçası. Özellikle Güneş'in, Venüs'ün ve diğer hızlı gezegenlerin de burcunuza geçmesiyle birlikte kendinizle ilgili önemli kararlar, aksiyonlar alacağınız bir sürece yöneleceksiniz gibi duruyor. Şimdi Merkür baktığımız zaman sizin para halinizi yönettiğinden dolayı ve yeni ayla birlikte düz harekete geçeceğinden dolayı da maddi konular, geleceğe yatırımlar gibi konularda daha hızlı aksiyon alacağınız, gelişmelerin hızlanacağı bir süreç olabilir. Özellikle uzun vadeli planlarınızı gerçekleştirmek adına aksiyon alabileceksiniz. Mars yine 11. evinizde olduğundan dolayı ilişkinizin geleceğiyle ilgili de aksiyon alacağınız bir süreç olacaktır. Tabii ki 5. evinizi de temsil ettiğinden dolayı yeteneklerinizi gösterme, kendinizi ortaya koyabilme, yaşamsal konforunuz, aşk, flört hayatınızla ilgili de artık daha net düşünüp daha net aksiyonlar alabileceğiniz bir süreçte olacak gibi görünüyor. Uranüs'ten destek alıyor demiştik bu yeni ay. Uranüs de sizin burcunuzda ve yeni ayı desteklediğinden dolayı da kişisel konularınızla ilgili de artık bir uyanış sergileyebilirsiniz. Özellikle sosyal alanda kendinizi nasıl konumlandıracağınız, uzun vadeli gelecek hedeflerinizle ilgili, kariyerinizle ilgili nasıl aksiyon alacağınızla ilgili de daha uyanık, daha net fikirlerle, daha güçlü fikirlerle önümüzdeki süreci şekillendirebileceğinizi de söyleyebiliriz sevgili yükselen boğa burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 19 Mart'ta Balık burcunun 28. derecesinde Şehat Sabit Yıldızı ile kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ayın sizin burcunuza mesajı ne olacak? Detaylara geçmeden önce eğer beni abone olmadan izliyorsanız abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru, önerileriniz her zaman yanıt buluyor tarafımdan. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz videolarımın ve videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak yine bana destek olursanız sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Balık burcu demek sizin kariyer alanınız, toplumsal statü alanınız demek sevgili yükselen ikizler burçları. Bu da demek olacak ki kariyerle ilgili yeni, önemli, güzel başlangıçlar bizi bekliyor olabilir. Özellikle Şehat Sabit Yıldızı bu yeni aya dahil oluyor. Kavuşumda biz bu konuları çok daha net düşünebileceğiz. Çok daha güçlü düşünebileceğiz. Yaratıcı düşünebileceğiz. Ne yapabileceğimizle ilgili. O yüzden de müthiş böyle iyileştirici bir etki getirebilir gibi duruyor hayatımıza. Diğer taraftansa Uranüs'le bir 60'lık açısı olması da çok uyanık olacağımız, o zihinsel enerjinin daha da güçlü olacağı ve yenilenme ihtiyacının, o arınma ihtiyacının da yeni ayla birlikte çok daha rahat hayatımızda aktive olacağını da söyleyebiliriz. Şimdi 10. evimiz kariyerimizle ilgili, mesleğimizle ilgili, toplumsal kimliklerimizle alakalı aslında. O yüzden bu alanlarda yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Baktığımız zaman sizin yönetici gezegeniniz Merkür'de zaten Balık burcunda. Yani siz uzunca bir süredir zaten kariyer odaklı ilerlemiş olabilirsiniz hayatınızda. Aklınız tabii ki Balık burcunda olmasından dolayı Merkür'ün karışık olabilir, retro. Bir diğer taraftan da tüm bunlar zihinsel alanda sizin net cevap bulmanızı zorlaştırmış olabilir ama Merkür'e de baktığımız zaman Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda olacağından dolayı ve tam da bu dereceden düz hareketine başlayacağından dolayı güzel bir enerji sağlayacak. Merkür'ü güçlendirecek bir enerji olacak. Düz harekete geçmesiyle birlikte de artık kendimizi netleştirmekte zorlanmayacağız. Bugüne kadar düşündüklerimizi gerçekleştirmek için de aksiyon alabileceğiz gibi görünüyor. Mars yine bu alanda aksiyon almamız, özellikle kariyer kazançları, kariyerimizin geleceği noktasında aksiyon almamız için bize hala güç veriyor. Kaldı ki Şehat Sabit Yıldızı zihinsel güçle birlikte bize cesaret de veriyor. Yani bizler bu dönemde, bu yeni ayla birlikte önümüze gelen ufak tefek sorunları, artık ufak tefek de olabilir, büyük de olabilir ama bunları aşmakta kendimize oldukça güvenir bir durumda olacağız. Bizim cesaretimizi hiçbir şey yıkmaya yetmeyecek diyebiliriz açıkçası. O yüzden de güçlü, reformist, belki dediğim gibi Uranüs'ün de etkisiyle arınma temasını da bünyesinde barındıran kritik düzeyde bir yeni ay etkisiyle harmanlayacağız hayatımızı diyebiliriz açıkçası sevgili yükselen ikizler burçları. Bu yeni ayın stresli açılara maruz kalmaması zaten işimizi, hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor olacak. Beklenmedik sürprizler hayatımıza dahil olabilir ve hiç beklemediğimiz alanlardan da destekler görebiliriz açıkçası. Bizim için biraz daha sürprizli olacak gibi görünüyor ama uyanış kendi içimizdeki belki de göremediğimiz o gücü de ortaya çıkarmamız için bize destek verecek diyebiliriz Uranüs burada. 11. evinize odaklandığımız zamansa zaten bir iki gün sonra Koç burcuna geçecek olan Güneş, Satürn, Neptün, Venüs ve Kiron hepsi bu alanda toplanacak. Demek ki bizler gelecek odaklı olacağımız bir döneme ilerliyoruz önümüzdeki süreçte. Bu alandaki hedeflerimizi yapılandırmak için, ideallerimizi gerçekleştirmek için o gücü kendimizde bulabileceğiz. Venüs yine baktığımız zaman Koç burcunda biraz zayıf bir pozisyonda. Venüs sizin 12. evinizi temsil ediyor, 5. evinizi temsil ediyor. Belki yeteneklerinizi toplumsal alanda göstermekte biraz zayıf kalabilirsiniz bu süreçte. Ancak yine de aksiyon almakta geri kalmayacağınız, daha güçlü kendinizi ortaya koymaya çabanızı geriye atmayacağınız bir süreç olacak da diyebiliriz. Güzel bir etki ama diğer taraftan da Jüpiter ve Venüs karesi 2 ve
11'e vaksına işaret ettiğinden dolayı bizler maddi konularda belki kariyer kazançlarımız noktasında geleceğe yaptığımız yatırımlarla ilgili konularda biraz zorlanabiliriz gibi. Yine güven konusu, sosyal çevremiz, arkadaşlarımızın bize verdiği güven konusunda bazı sarsıcı etkiler alabiliriz. Ardımızdan çevrilen bazı işler veya bilmemizi istemedikleri bazı gerçeklerle karşılaşabiliriz. Bu da güvenimizi sarsabilir. Diğer taraftansa yine evliliğimizle ilgili, toplumsal statümüzle, mesleğimizle ilgili konularda da biraz stresler söz konusu olabilir ama daha fazla güvenceler çerçevesinde. Maddi konularda bir alt başlık olabilir ama bizler güven hissetmek isteyeceğimiz konularda stres yaşayabiliriz. Sevgili yükselen ikizler burçları, ilişkiniz belki bu yeni ay sürecinde size aradığınız o güveni veremiyor olabilir. Kariyeriniz, kariyer kazançları yine aynı şekilde hissettirebilir gibi. Temel olarak yeni ayın etkileri bu şekilde hayatımıza yansıyacak. Kariyerimizde bir parlama, yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Reformist girişimlerde bulunabiliriz, korkusuz olacağız. İlişki, para haneleri biraz stresli, geleceğe yönelik de yine daha odaklı olacağımız bir sürece evriliyoruz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, 19 Mart'ta Balık burcunun 28. derecesinde Şehat sabit yıldızı ile kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Bakalım bu yeni ayın sizin burcunuza mesajı ne olacak? Detaylara geçmeden önce kanalımı izliyorsunuz ama abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerileriniz yanıtsız bırakılmıyor tarafından yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ve yine videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanarak da videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına da destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Balık burcu demek sizin 9. eviniz demek sevgili yükselen yengeç burçları. 9. evimizin konu başlıkları da aslında mesleki konularda uzmanlaşmak, kendimize yaptığımız yatırımlar, kendimizi geliştirme çabaları, hayata bakış açımız, vizyonumuz, inançlarımız, diğer taraftan üniversiteyle ilgili bağlantılı gündemlerimiz varsa üniversite eğitimi, yurt dışı kaynaklı tüm konu başlıkları, ulaşım, seyahat, eğitim, işbirlikleri, iş girişimleri, yerleşim, vize, tüm bu konu başlıkları bu alanda değerlendirilebilir ve yine sosyal medya girişimlerimiz daha geniş kitlelere ulaşmakla bağlantılı konularda bu alanda değerlendirilebilir. Güzel, destekleyici bir yeni ay enerjisiyle karşı karşıyaysak da demek ki bu konu başlıkları için güzel başlangıçlar yapabileceğimiz bir dönemde bizi bekliyor baktığımız zaman. Şehat sabit yıldızı ile kavuşumda bir yeni ay. Şehat sabit yıldızı zihinsel olarak bizi güçlendiriyor. Çok daha dinamik ve yaratıcı düşünebileceğimiz bir süreçte olacağız bu konu başlıkları çerçevesinde. Diğer taraftansa cesaret de verecek bizlere. Yani bu dönemde yeni ayla birlikte önümüze problemler çıkarsa onları aşmak için kendimize o kadar güvenebileceğiz ki bizi hiçbir şeyin yıldıramayacağını etrafımıza gayet açık bir şekilde hissettirebileceğiz ve başarı odaklı olacağız. Burada kendimizden yola çıkarak çevremize de fayda üretmeye çalıştığımız takdirde Şehat'ın bizi ödüllendirdiğini de görebileceğiz gibi görünüyor açıkçası sevgili yükselen yengeç burçları. İnançlarla ilgili dedik, yaşam felsefemizle ilgili dedik. Özellikle işte o terfidir, meslekte yükselmedir, daha bilinir olma gibi çabalarımız varsa yeni adımlar atabileceğimiz ve cesaretli attığımız bu yeni adımlardan da güzel, olumlu sonuçlar alabileceğimiz bir yeni ay olacağına işaret ediyor. Özellikle Uranüs'te olan güzel destekleyici bağlantısı bu yeni ayın bana daha fazla umut veriyor. Çünkü hem Şehat'ın o zihinsel enerjisi hem de Uranüs'ün enerjisinin birleşmesi bir kere bir uyanıklık getirecek bize. Zihinsel olarak gerçekten güçlü olabileceğiz. Belki biraz sürprizler, sürpriz gelişmeler de hayatımıza pozitif yönde yeni başlangıçlar yapmamız adına destekleyici olacak ama baktığımız zaman gerçekten de bir uyanış, reform etkisi
güçlü vurgulanıyor. Çünkü Şehat sabit yıldızı da reform etkisiyle, yani o yenilenme enerjisiyle bağlantılı. Uranüs de zaten bir arınma enerjisi olarak yansıyor hayatımıza. Artık bir şeyleri geride bırakıp önümüze yenilenerek devam etme, önümüzdeki yola yenilenerek devam etme enerjisine işaret ediyor. Demek ki bizler gelecek odaklı planlarımız noktasında da biraz düşünerek mesleki konularda adımlar atabileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz, yaşamımıza, belki yaşam felsefemize bu çerçevede farklı bir yön vereceğimiz ama hayrımıza olacak adımlar atacağımız güzel bir yeni ay deneyimleyebileceğiz gibi görünüyor. Şimdi burada Merkür var, Mars var, Ay ve Güneş de zaten yine Balık burcundalar. Hani burada güçlü bir enerji var. Demek ki bizler bu konu başlıklarında güçlü bir enerjiyle karşılaşacağız yeni ayla. Mars mücadeleci gücümüzü yükseltecek diye düşünebiliriz burada. Baktığımız zaman zaten kariyer evinizin yönetici gezegeni olması sebebiyle de kariyerle ilgili çok daha yoğun, mücadeleli bir sürece evrildiğimizi düşünebiliriz. Merkür yine burada biraz hala zayıf gibi görünse de Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda olacağından dolayı bu yeni ayda artık etkisini daha da güçlü hissettirecek. Bizler bu sürece kadar bir şeyleri düşünüp tasarlamışsak hayatımızda, özellikle o 9. ev konularında, bir taraftan da kontrol dışı gelişebilecek olaylara karşı nasıl gardımızı alacağımızla ilgili veya işte iletişim, ulaşım, eğitim konularıyla ilgili alanlarda nasıl aksiyon almamız gerekiyor, bunları düşünmüşsek artık gerçekleştirmek adına güzel adımlar, belki de kadersel adımlar atabileceğimiz bir süreçte deneyimleyebileceğiz gibi. Mars dediğim gibi yoğunluğumuzu, mücadelemizi artırıyor bu alanda. Kariyerle ilgili güzel başlangıçlar yapabileceğiz gibi görünüyor açıkçası sevgili yükselen yengeç burçları. 10. evimizde de zaten bir gezegen yoğunluğu oluşacak önümüzdeki günlerde. Güneş'in zaten 2 gün sonra Koç burcuna geçmesiyle birlikte bizler daha fazla kariyer odaklı olacağız. Neptünle kavuşacak, ideallerimizi gerçekleştirmek için güzel bir enerji oluşturabilir bu alanda. Satürn de bu alanda, yine Güneş bu gezegenle de etkileşimde olduğu günlerde bizler kariyerdeki yapılanma konularını çok daha güçlü ele alabileceğiz. Belki maddi boyutuyla daha fazla ele alabileceğiz. Şimdi Venüs burada zararlı bir pozisyonda. Kiron da zaten yine kariyer alanınızda. O yüzden de bir noktada tekrar eden sorunlar hala gündeme geliyor olabilir ama aşacağınız bir süreç olacaktır bu yeni ay süreci. Venüs'ün Jüpiter'le yaptığı kare açıda özellikle kariyerle ilgili konularda değerinizin bilinmemesi gibi problemler yaratabilir. Bu konuları daha güçlü hissedebilirsiniz. Baktığımız zaman çalıştığınızın karşılığını alma temaları ya da çalıştığınız, ortaya koyduğunuz emeğin değerinin bilinmemesi gibi problemler söz konusu olabilir. Üstlerle ilişkilere biraz da dikkat etmemiz gerekebilir gibi. Şimdi sevgili yükselen yengeç burçları, ilişkiler alanında baktığımız zaman Satürn zaten sizin 10. evinizde. Bu alanda bir yapılanmaya odaklanmış olabilirsiniz. Satürn'ün bir zorlayıcı açısı olmamasından dolayı da güzel akışında ilerleyebilir bu süreç. Maddi konularda Güneş'in ilerleyişi, Koç burcuna geçişi sizi daha rahat bir sürece yönlendirecektir. Venüs ve Jüpiter'in kare açısı iş hayatımızda biraz zorlayıcı etkiler getirebilir. Az önce de belirttiğim gibi, ama yeni ayın enerjisiyle mutlaka yeni adımlar atmanızı, hayatınızda yeni başlangıçlara odaklanmanızı tavsiye ederim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, 19 Mart'ta Balık burcunun 28. derecesinde Şehat sabit yıldızı ile kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bakalım bu yeni ayın sizin burcunuzda mesajı ne olacak? O mesaja geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ama beni izliyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi mutlaka yanıtlıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videomun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Balık burcu demek sizin 8. eviniz demek sevgili yükselen aslan burçları. Bu da
kişisel gelişim, değişim, dönüşüm, arınma sürecinize bir katkı yapacak diye yorumlanabilir. 8. evimiz değişim, dönüşüm küllerinden yeniden doğma temasını taşır. Diğer taraftansa tabii ki maddi boyutu da var. Alacak verecek nafaka, krediler, elimize gelen dıştan maddi kaynaklar, pasif gelirler, ortak gelirler ve harcamalar, miraslarla ilgili olarak görülebilir. Diğer taraftan da tabii ki kayıplarla, krizlerle de bağlantılıdır. Bu konularla ilgili bizler bir yüzleşme yaşayacaksak bu süreçte korkmanıza gerek yok. Çünkü bu yeni ay bizi oldukça destekleyici etkilere sahip, sert bir açısı yok. Şehat sabit yıldızı bize oldukça güçlü bir cesaret enerjisi sağlıyor. Diğer taraftan da zihinsel gücümüzü de artıracak ve çok yaratıcı çözümler de üretebileceğiz problemlerle karşılaşma ihtimalimiz durumunda. O yüzden de bir noktada gayet cesurca bir tavırla aslında yeni başlangıçlar yapabiliriz diyebilirim sizin açınızdan sevgili yükselen aslan burçları. Şehat'ın aslında konu başlıkları arasında önünüze gelen bir güçlüğü, bir zorluğu aşmakta korkmadan hareket etmenizde yatıyor. Bunu da zaten giriş kısmında belirtmiştim. Şimdi 8. evimiz bu konu başlıklarıyla ilgili. Yani sizler çok daha cesurca kendinizi değiştirmeye, dönüştürmeye, belki de size hayatınızda zarar veren unsurlardan arınmaya da odaklanabileceğiniz önemli bir yeni ay süreci olabilir. İşte o arınmayı yaşamak için çok da cesaretli adımlar atabileceksiniz en temelde. Alacak verecek nafaka, kredi gibi gündemleriniz varsa bu konularda da çözüm üretmek adına oldukça cesur adımlar atabilirsiniz. Pasif gelirleriniz, emekliliğiniz, sosyal yardımınız, belki bir yerden burs alıyorsanız bununla ilgili ortak gelir ve giderlerle ilgili de çözüm üretecek cesaretli adımlar atabileceğiniz güzel bir yeni ay süreci olduğunu belirtmekte fayda var. Zira Uranüs'ten de destek alan bu yeni ay maddi konularla kariyer konularınız temelinde ve toplumsal statünüz temelinde de zaten bir uyanıklık sağlayacak ve gerçekten de kariyeriniz temelinde bu maddi problemleri nasıl aşabileceğiniz ya da problemlerinizi temelde nasıl aşabileceğinizi çok daha net bir şekilde görmenizi sağlayacak. Belki de sürprizlerle yeni adımlar atmanızı da sağlayacak diyebiliriz Uranüs etkisiyle birlikte. Ama hem Şehat hem de Uranüs bu yeni aya dahil olduklarından dolayı bence güzel bir uyanış ve reformist bir ruh haline bizi büründürecek diyebilirim. Çünkü reform etkisi de var Şehat sabit yıldızında ve gerçekten de artık hayatımızda bazı şeyleri değiştirmek, dönüştürmek adına uyanık bir şekilde adımlar atabileceğiz gibi görünüyor bu yeni ayla birlikte. 8. evinizdeki gezegenler temeline baktığımız zaman Mars burada, demek ki bizler gerçekten de yeni bir başlangıç yapmak için güçlü, cesaretli olacağız. Adım atmaktan korkmayacağız ve kendimize yeni bir yaşam felsefesi, yeni bir yaşam vizyonu belirlemek adına da aksiyon alabileceğiz gibi görünüyor. Öte yandan özel hayatımız, aile hayatımız, ev yuva ile ilgili konularda da problemlerimiz varsa çözüm odaklı aksiyon alacağımız bir süreç olacak. Merkür Balık burcunda retrosunu tamamlamak üzere ve Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor. O da o zihinsel gücü bir kez daha güçlendirecek. Şu ana kadar ne düşündük, ne tasarladık, bunları gerçekleştirmek için yeni ayın sonrasında çok net bir şekilde aksiyon alabileceğiz. Yine Merkür sizin geleceğinizi temsil ediyor, maddi konularınızı temsil ediyor. Demek ki bu konularda da çok daha net düşünerek aksiyon alacağımız ve cesaretli adımlar atacağımız bir süreç olacak gibi sevgili yükselen aslan burçları. 9. evimize baktığımız zamansa Güneş zaten buraya ilerleyecek. Güneşin buraya ilerlemesiyle birlikte meslekte kendimizi daha parlatır bir hale gelme durumu, daha bilinir olma, uzmanlaşma, terfi, mevki gibi konular daha fazla ön planda olacak bu süreçte. Satürn zaten bu alanı yapılandırmanız için size destek veriyor. İdeallerinizi gerçekleştirmek için Neptün de burada. Venüs sadece burada biraz zararda. Venüs ve Jüpiter'in karesi dikkat çekiyor bu yeni ayda. Jüpiter'in 12. evinizde olması hala bir koruyucu kalkan görevini üstlense de 9. ev konularında
biraz talihsiz durumlarla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Özellikle kariyerimizle ilgili beklenmedik olaylar, durumlar, özellikle mesleki alanda gelişmekle, daha bilinir olmakla bağlantılı konularda bazı talihsiz durumlar gündemimize gelebilir. Özellikle iletişimle ilgili konulara dikkat etmeniz bizim için daha yararlı olacak gibi görünüyor sevgili yükselen aslan burçları. Jüpiter de sizin 8. evinizi ve 5. evinizi temsil ettiğinden dolayı özellikle yeteneklerinizle bağlantılı konularda kendinizi daha görünür kılmaya çalıştığınız konularda biraz problemler varsa sürpriz böyle bazı gelişmeler önünüze gelebilir gibi. Bunları da bence yine aşacak enerjiyi kendimizde bulacağız. Temel olarak yeni ay haritası bize bu mesajları veriyor. Maddi konularda Merkür'ün retro olması, karşı alanda olması daha fazla alacak verecek pasif gelirler noktasında gündemlerimiz olacağına işaret ediyor. Çok böyle kazançlarımızı artırma şansımız belki olmayabilir bu süreçte ama Merkür'ün düz harekete geçişiyle birlikte bu alan daha da canlanacaktır diye düşünüyorum. Evlilik, uzun süreli birlikteliklerle ilgili de güzel yeni başlangıçlar yapabilme potansiyelimiz söz konusu. Jüpiter ve Venüs'ün kare açısı özellikle yeni ilişkiler, ilişki başlangıçları konusunda da biraz şansımızı zorlamamamız gerekliliğine işaret ediyor gibi bu süreçte. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları 19 Mart'ta Balık Burcu'nun 28. derecesinde yani sizin karşı evinizde Şehat Sabit Yıldızı'yla kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Bakalım bu yeni ay size ne gibi mesajlar verecek? Bu mesajlara geçmeden önce kanalımı izliyorsunuz ama hala abone olmadınızsa abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videolarımın daha geniş kitlelere erişmesine destek olabilirsiniz dilerseniz. Videolarımı gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim destekleriniz için. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Karşı evinizde yani 7. evinizde bir yeni ay deneyimleyeceğiz dedik. Şu güzel haberi vereyim çünkü bu yeni ay herhangi bir zorlayıcı bir stresli açıya maruz kalmıyor. Şihat Sabit Yıldızı ile kavuşumu kişisel alanda oldukça cesaretlendirici ve güzel etkilere sahip. O yüzden en baştan bunu söyleyeyim ki karşı evinizde olmasına rağmen size güzel avantajlı fırsatlar verebileceği bilinciyle videonun devamını izleyin rahat rahat nefes alarak. Şimdi 7. evimiz bildiğiniz gibi evlilik, ilişki, uzun süreli birliktelikler, ortaklı işler, rekabetli olduğumuz konular biraz da yasal süreçlerle ilgilidir. Açık düşmanlarımızla da bağlantılıdır. Bu konularda bizler yeni ayla birlikte çok net aksiyonlar, çok cesaretli aksiyonlar alabileceğiz. Yeni başlangıçlar yapabileceğiz. Yani bir evlilik kararı verebiliriz, uzun süreli bir birliktelik kararı verebiliriz. Ortaklı bir işe girişme için güzel bir dönem olabilir. Yasal konularda avantaj sağlayabileceğimiz gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni adımlar attığımız takdirde ya da rakiplerimize karşı nasıl öne geçeceğimizle ilgili de çok destekleyici, cesaretli, güzel yeni adımlar atabileceğimiz bir yeni ay sürecinden bahsedebiliriz sevgili yükselen Başak Burçları sizin için. Bu alanda zaten Merkür yani sizin gezegeninizde bulunduğundan dolayı biraz o zihinsel detaylar sanki size de ait. Yani zihinsel alanı sizin de yönetmeniz daha bir ihtimal gibi görünüyor. Tabii ki Merkür retro biraz da zararlı bir pozisyonda ama Merkür Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda orada o zihinsel enerji artık biraz güç kazanacak ve sonrasında zaten yeni ayında düz harekete geçecek. Bir diğer taraftan da Şehat Sabit Yıldızı zihinsel potansiyelimizi sınırsızca kullanma olanağı sunuyor. Çok yaratıcı çözümler de üretebiliriz. Yaratıcı yeni adımlar atabiliriz ve cesaret de veriyor bize. Yani biz bu yeni ayla birlikte önümüze bir engel çıkarsa kesinlikle korkusuzca üzerine yürüyecek cesareti de bulacağız. Bizi bu süreçte hiçbir şey korkutamayacak gibi görünüyor. O yüzden de ilişki ise ilişki, rakiplerinize karşı durmaksa bu konuda çok olumlu yeni adımlar atabileceksiniz gibi görünüyor. Sevgili yükselen Başak Burçları.
Mars bu alanda zaten yine bize güç veriyor. Mars da 8. evinizi temsil ettiğinden dolayı işte değiştirmek, dönüştürmek için adım atmak istiyorsanız bu konu başlıklarında bir şeyleri gayet güçlü adımlar atabileceksiniz gibi. İletişim sorunları varsa bunları çözmek için de netleştirmek için de aksiyon alabilirsiniz sevgili yükselen başaklar. Ve en önemlisi zaten yeni ay bu alanda ve Uranüs'ün de desteğini alıyor 60'lık bir açıyla. Demek ki bizler yeni bir vizyonla, yeni bir bakış açısıyla da birleştirdiğimizde bu yeni girişimlerimizi gerçekten de kişisel gelişim, mesleki gelişim, hayata bakış açımız, değerlerimizi geliştirme noktasında da oldukça güzel etkiler alacağız gibi görünüyor. Çevremizdeki yabancılardan belki de biraz ilham alabiliriz. Onların desteğini görebiliriz ve bu alanda çok reformist adımlar da atabiliriz 7. ev konularında. Şayet reformla da bağlantılı, yenilenmekle bağlantılı. Uranüs de biraz o reform etkisine sahip. Demek ki hayatımızın bu konu başlıkları çerçevesinde reforma ihtiyacı varsa yeni adım atmaktan korkmuyoruz sevgili yükselen Başak burçları. 8. evimize bakacak olursak burada da biraz bir yoğunluk var tabii ki. Güneş de bu alana geçecek 1-2 gün sonrasında. Neptün, Satürn, Venüs, Kiron ve Güneş'in hepsi bu alanda buluşacaklar. Bu da bizi biraz yoğun bir enerjiye maruz bırakacak 8. ev konularında. Değişim, dönüşüm, arınma. Şimdi Güneş'e baktığımız zaman 12. eviniz 8. ev konularıyla biraz bağdaşıyor. Yani korkularla yüzleşmek gerekebilir bu süreçte. Biraz içimize yönelmek, çözüm üretmek gerekebilir. Zaten Satürn ve Neptün ideallerimizi gerçekleştirmek, kendi ideal benimizi ortaya koyabilmek noktasında bizi destekliyor. Bu yeni ay haritasında Venüs ve Jüpiter'in kare açısı biraz sadece zorlayıcı. O yüzden de geleceğe yönelik yatırımlarımız temelinde problemler varsa bu problemler biraz canımızı sıkabilir gibi görünüyor. Meslekte yükselme, maddi konular temelinde biraz stres görebiliriz. Özellikle Venüs şimdi 2. evinizi yönettiğinden dolayı kişisel kazançlarınız ve ortak gelir gider noktasında bazı problemler ortaya çıkabilir ya da kişisel değer yargılarınızla, güvencelerinizle ortak güvenceler ve değer yargıları aksında da biraz stres hissedebilirsiniz. Özellikle ilişkinizin, maddi konularınızın geleceğini ortaya koyduğunuz bazı gündemleriniz varsa uzlaşmakta zorluk çekebilirsiniz gibi sevgili yükselen Başak burçları bu konularda. Ama temel olarak ne dedik? Cesaretle tüm konuların üzerine yürüyebilecek ve zihninizin gücüyle de bütün problemleri aşabileceksiniz gibi görünüyor. Para hanenizde böyle bir etki söz konusu. Yani ortak gelir giderler biraz kişisel kazanç hanenizi zorlayabilir. İlişki alanımızda zaten yeni ay enerjisini barındırıyoruz. Yeni başlangıçlara gayet açık olacağız. İlişki konusunda zaten yeni ayı 7. evimizde barındırdığımızdan dolayı da oldukça güzel bir döneme adım atacağız gibi görünüyor sevgili yükselen Başak burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları, 19 Mart'ta Balık burcunun 28. derecesinde Şehat Sabit Yıldızı ile kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Bize nasıl mesajlar verecek bunları aktaracağım sizlere ama o mesajlara geçmeden önce kanalımı izliyorsanız ama hala abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi yorumlar kısmında mutlaka yanıtlıyorum bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videolarımın daha geniş kitlelere ulaşmasına destek verebilirsiniz dilerseniz. Videoları gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Sevgili yükselen teraziler, Balık burcu demek sizin 6. eviniz demek. İşte bu noktada da bizler demek ki çalışma hayatımıza biraz daha fazla odaklanacağız gibi görünüyor bu yeni ayla birlikte ama pozitif yönde bir odaklanmadan bahsettiğimi en başta belirtmek isterim. Çünkü bu yeni ay haritası zorlayıcı bir açıya maruz kalmıyor. Oldukça destekleyici. Şehat Sabit Yıldızı dünya astrolojisinde evet çok pozitif temaları barındırmıyor olabilir bünyesinde ama kişisel alanımızda oldukça güzel enerjiler sağlayacağını belirtmekte fayda var.
Şimdi 6. evimiz tabii ki çalışma hayatımız, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, sorumluluklarımız, küçük evcil hayvanlarımızla ilgilidir, sağlığımızla ilgilidir. İşte tüm bu konularda aksiyon almak istiyorsanız bu yeni ayın enerjisi mutlaka kullanın derim. Çünkü yeni ay Şehat Sabit Yıldızı'yla kavuşumda bize oldukça büyük bir cesaret sağlıyor. Önünüzde sorunlar varsa bu sorunları aşmak için o cesaretle gerçekten büyük bir girişim, olumlu bir girişim yapabilirsiniz. Diğer taraftansa zihinsel olarak da bunların üstesinden nasıl geleceğinizi çok kolaylaştıracak bir enerji sağlıyor Şehat Sabit Yıldızı. Diğer taraftan Uranüs'te de bir 60'lık açısı söz konusu. O da bir uyanık bir enerji verecek bizlere ve gerçekten de cin gibi bu problemlerin üstesine yürüdüğümüz takdirde yeni başlangıçlar yapabileceğiz gibi görünüyor. Şehat Sabit Yıldızı yine reform enerjisine sahip. İşte orada da biraz Uranüs'te güzel destekleyici bir enerji barındırıyor bünyesinde. Uranüs de zaten 8. evde. Demek ki bizim 6. evimizde problemler varsa, çözülmesi gereken, değişmesi gereken veya kendimizi arındırmamız gereken bazı unsurlar varsa hayatımızda, burada gerçekten de olumlu yönde aksiyon alma zamanı bu yeni ayla birlikte sevgili yükselen teraziler sizin için. 6. evimize baktığımızda burada tabii gezegen yoğunlaşması söz konusu. Mars burada. Mars sizin karşı evinizi yönetiyor ama ilişkiler ve ilişkilerin sorumluluklarıyla ilgili de gerçekten verimli ve olumlu yönde aksiyon alabileceğiniz güzel bir enerji olacak bu yeni ay ile birlikte. Merkür burada retro pozisyonda ama kuzey ay düğümüyle kavuşumda olması gücünü artıracak. Zaten hemen sonrasında düz harekete geçecek. O yüzden de işte gündelik çalışma hayatımız, sorumluluklarımız, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, yine bir işverenseniz çalışanlarınızla ilişkileriniz noktasında nasıl hareket etmeniz gerekliliğiyle ilgili planlar, projeler geliştirmişseniz Merkür Retro sürecinde zor da olsa bunları gerçekleştirmek için artık aksiyon alabileceksiniz ve kaderinizde olumlu gelişmeleri beraberinde getirecek aslında plan ve projeler ve girişimler olarak da değerlendirilebilir baktığımız zaman. Uranüs etkisi dediğim gibi değişim, dönüşüm ve arınmayı tetikleyecek burada. Diğer taraftansa 7. evimize baktığımızda da burada gezegen yoğunlaşması olacak. Hali hazırda var ama önümüzdeki süreçte daha da yoğunlaşacak. Güneş buraya geçecek. Neptün burada, Satürn burada, Venüs burada. İlişkiler açısından biraz zorlanabiliriz yalnız çünkü Venüs ve Jüpiter'in bir kare açısı söz konusu. O yüzden de kendi değerinizi bu ilişki içerisinde nasıl belirlediniz, nasıl konumlandırdınız kendinizi ya da karşınızdaki kişi size ne kadar değer veriyor, bu ilişki, evlilik sizin için ne kadar önemli, bu konu başlıkları çerçevesinde biraz zorlanmalar söz konusu olabilir. İlişkinin sorumluluğu temelinde de bazı problemler gündeme gelebilir gibi. Burada biraz dikkatli olmamız gerekecek sadece ama önümüzdeki süreçte evlilik, ilişki, ortaklı işler, rekabetli olduğunuz konular odak noktanız olacak. Yine bu Venüs ve Jüpiter'in karesi baktığımız zaman çalışma arkadaşlarımız, çalışma alanımızdaki rekabette de bizi biraz zayıflatabilir gibi görünüyor. Bu alanda dikkatli olmamız bizim için daha yararlı gibi sevgili yükselen terazi burçları. Para hanenizle ilgili bakacak olursak Mars yine 6. evinizde, demek ki çalıştığımız müddetçe para hanemizde bu süreçte daha rahat edecek gibi. İlişkilerle ilgili zaten belirttim, daha yapıcı ideallerimizi gerçekleştirmek için oldukça uzun bir süre olacak önümüzde ama Jüpiter ve Venüs'ün karesi bu alanı biraz zorluyor bu süreçte, buna dikkat etmek gerekiyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları, 19 Mart'ta Balık burcunun 28. derecesinde oldukça önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Şehat Sabit Yıldızı'yla kavuşumda. Bakalım bu yeni ayın sizin burcunuza vereceği mesaj ne olacak? O mesaja geçmeden önce kanalımı izliyor ama abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yorum, soru ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız zaman mutlaka yanıt alıyorsunuz biliyorsunuz.
bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videolarımın daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Ve yine videoları gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese desteklerinden dolayı öncelikle teşekkürler. Balık burcu demek sizin 5. eviniz demek sevgili yükselen akrep burçları. 5. ev konularında demek ki bizler yeni başlangıçlar yapmak için güzel bir dönemde olacağız. Çünkü öncesinde söyleyeyim ki devamını çok daha rahat dinleyin siz de videonun. Oldukça güzel etkiler barındırıyor bu yeni ay. Bir stresli açısı da yok. O yüzden aksiyon almak istediğimiz zaman bize cesaret verecek güzel bir enerjiye sahip. 5. ev konularımız aşk, flört hayatımız öncelikle bu alanda çok daha girişimci olabiliriz gibi görünüyor. Kendimizi yeteneklerimizle ortaya koymak, yaşamsal konforumuzu artırmak, hayattan daha fazla keyif alabilmek için girişimlerde bulunmak, hobiler, spor, sanatsal yeteneklerimiz olarak değerlendirilebilir. Yine yeni riskli girişimler adına da aslında bize şans veriyor ama şu anki gündemde riskli girişimler yapmak ne kadar doğru olur onu yine de bir kenara not etmekte fayda var. Ve çocuklarla ilgili de güzel bir etki yaratır tabii ki bu süreçte. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız da güzel bir enerji gökyüzünde hakim, destekleyici. İşte tüm bu konu başlıkları çerçevesinde bizler yeni bir başlangıca açığız sevgili yükselen akrep burçları. Gökyüzü bizi destekliyor ve en önemlisi Şehat Sabit Yıldızı bizi destekliyor. Niye diyecekseniz Şehat Sabit Yıldızı evet global anlamda çok pozitif etkiler barındırmıyor bünyesinde ama kişisel alanımıza döndüğümüzde bize oldukça yaratıcı, zihinsel bir enerji veriyor. Yani zihin aktivitelerimiz güçleniyor ve bir noktaya odaklandığımız zaman oldukça yaratıcı ve güzel çözümler üretebiliriz. Yeni bir başlangıcı nasıl yapabileceğimizi çok olması gerektiği gibi yönetebiliriz. Diğer taraftansa bize cesaret veriyor. Bu saydığım 5. ev konularında da önümüze küçük bir engel veya büyük bir engel çıksa dahi bizler onu neredeyse görmezden gelecek kadar cesaretli de olabileceğiz ve yeni adımlar atabileceğiz hayatımızda. Tüm bu konu başlıkları çerçevesinde güç bizden yana gibi görünüyor ve kaldı ki Uranüs de zaten yine bu yeni ayı desteklediğinden dolayı o uyanış, o reformist enerji, o arınma enerjisi de oldukça güçlü vurgulanıyor baktığımız zaman. Çünkü Şehat biraz da reformla ilgilidir. Demek ki hayatımızın bu konu başlıklarına yenileyici bir yaklaşımla da yaklaşabileceğiz ve aksiyonda alabileceğiz ve uyanış gelecek aslında bir noktada hayatımızda. Önce iç dünyamızda, kendi içimizde bir uyanış ve sonrasında onu dışa yansıtabileceğimiz bir uyanıştan da bahsedebiliriz burada. 5. evimizdeki gezegenlere baktığımız zaman Mars burada. Mars sizin yönetici gezegeniniz. Demek ki sizler gayet aktif olabileceksiniz. Güçlü şekilde aksiyon alabileceksiniz bu ev konularında. Merkür yine bu alanda. Merkür'de baktığımız zaman sizin 11. evinizi yönetiyor. Biraz zararlı gibi ancak Kuzey ay düğümüyle kavuşuyor. Zaten Balık burcunda bunları geçtiğimiz videolarda anlattım. Şu an bunlara takılmıyoruz. Kuzey ay düğümüyle kavuşumda ve sonrasında da bu dereceden düz harekete başlayacak. Yani yine o zihinsel enerji güçlenerek hayatımıza dahil olacak. Bizler bu 5. ev konularında bugüne kadar ne düşündük, ne tasarladık, ne karar verdik. Onları gerçekleştirmek için de yeni ayla birlikte aksiyon alabilir ve güzel bir ilerleme sağlayabiliriz hayatımızda. Merkür bu noktada daha fazla sizin gelecek hedef ve hayallerinizi, yatırımlarınızı temsil ettiğinden dolayı güzel adımlar atabilirsiniz. Krizler varsa da yine bunları çözmek için bu enerjiden faydalanabilirsiniz. 6. evinize baktığımız zamansa önümüzdeki süreçte bu alanda bir yoğunluk hissedeceğinizi daha net söyleyebiliriz. Zaten Satürn burada, Güneş buraya geçecek, Neptün burada, Venüs burada ve Kiron burada.
Demek ki çalışma hayatımız, gündelik sorumluluklarımız yoğun bir şekilde kendini hissettiriyor hayatımızda. Bu alanda farkında ya da farkında olmadan bir yapılanma içerisindeyiz. Belki bazı idealler peşinde koşuyoruz. O idealleri gerçekleştirmek için aksiyon alma çabası içerisindeyiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey 6 ve 9 ev aksında Venüs ve Jüpiter'in bir kare açısı var. Yani burada çalışma hayatımızla ilgili bazı stresler söz konusu olabilir. Belki üzerimize biraz aşırı yük getirilebilir. Belki bizim sorumluluğumuz olmamasına rağmen ya da bizim skilllerimizi, yeteneklerimizi aşmasına rağmen üzerimize yüklenen bazı sorumluluklar söz konusu olabilir. Bu biraz bizi gerebilir açıkçası bu hafta içerisinde. Venüs baktığımız zaman rakiplerimize işaret ediyor, kontrolümüz dışında gelişen olayları da işaret ediyor. Demek ki biraz olmadık yerde karşımıza çıkabilecek gelişmeler zorlayabilir bizi. Kariyer alanında özellikle de pozisyonunuzla kaynaklı bazı gelişmeler söz konusu olabilir gibi. Temel olarak yeni ayın bize verdiği mesaj bu yönde. Jüpiter ve Venüs'ün karesi maddi konularda bizi biraz zorlar gibi. Özellikle maddi konularımızda sıkışmalar söz konusu olabilir bu hafta içerisinde. Diğer taraftan zaten 5. evimizde yeni ay enerjisini karşılıyoruz. Aşk hayatımızın canlanabileceği bir süreç gibi ama uzun süreli birlikteliği olanlar açısından da yine biraz stresli bir enerji barındırabilir bu yeni ay haritası. Uyanış getiriyor ama Uranüs oradan yeni ayı desteklediği için de ilişkimizin sorumlulukları veya ilişkimizde kendimizi nasıl daha konforlu hissedebiliriz noktasında problemlerimiz varsa bunları da yine yeni ay enerjisiyle aşabileceğiz gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları 19 Mart'ta Balık burcunun 28. derecesinde Şehat Sabit yıldızıyla kavuşumda önemli bir yeni ay bizi bekliyor. Pozitif bir yeni ay bizi bekliyor. En başta bunu belirteyim. Bakalım bu yeni ayın mesajları bize ne olacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ama beni izliyorsanız abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerileriniz yanıtsız kalmıyor. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videoların daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz dilerseniz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürler desteği için. Sevgili yükselen yaylar, Balık burcu demek sizin 4. eviniz demek. Demek ki odak noktamız ev, yuva, emlak, özel hayatımız, aile hayatımız konuları etrafında olacak. Bu da demek olacak ki bu yeni ayla birlikte güzel başlangıçlar yapabileceğiz. Şehat Sabit yıldızıyla kavuşumda bir yeni ay söz konusu. Tabii ki global anlamda giriş kısmında açıkladığım detaylara bakarsanız olumsuz gibi görünse de kişisel alandaki yansımaları tam da tersi cesaretlendirici, aksiyona geçirici bir enerji barındırıyor ve bizi destekliyor. Hiçbir sorunun, problemin bizi yıldırmasına müsaade ettirmeyecek bir enerjiyi bünyesinde barındırıyor. Demek ki bizler ev, emlak, barınma konuları temelinde, kiradır, taşınmadır bu gibi konular temelinde yeni adımlar atabiliriz, güzel cesaretli adımlar atabiliriz ve olumlu sonuçlar alabiliriz açıkçası bu yeni ayla birlikte. Yine ailevi konularda çözüm arıyorsak, çözüm bulmak için girişimci olduğumuz takdirde güzel etkiler almaya açık bir enerji. Özel hayatımızı şekillendirme, yönlendirme, kendi ayaklarımızın üzerinde durma gibi girişimlerimiz söz konusuysa da gökyüzü bize yine bu noktada büyük bir destek veriyor. Çünkü Şehat cesaret veriyor ama aynı zamanda zihinsel olarak da bizi güçlü kılıyor. Yaratıcı çözümler üretebiliriz. Bu çözümlerle birlikte de yeni adımlar atabiliriz hayatımızda. Öte yandan Şehat reformist bir enerjiyi bünyesinde barındırıyor. Ondan dolayı da yine ev, yuva, barınma konuları temelinde çok daha arındırıcı bir enerjiyle de yolumuza devam edebiliriz. Arınma demişken de Uranüs'ün 60'lık açısı da yine bu yeni aya bağlandığından dolayı işte
ev, özel hayat, bu alandaki sorumluluklarımızı da biraz daha net gözden geçirmemizi, belki de bu sorumlulukların üstesinden gelebilmek için çok daha bilinçli ve uyanmış bir şekilde aksiyon alabileceğimizi de gökyüzü bize mesaj veriyor. Temel olarak baktığımızda bu konular çerçevesinde şekillenecek gibi yeni adımlar attığınız takdirde mutlaka güzel sonuçlar alabilirsiniz. Şimdi 4. evimizdeki gezegenlere de biraz odaklanmakta fayda var. Merkür'den başlayacak olursak statünüzle ilgili, kariyerinizle ilgili, evliliğinizle ilgili konuları aslında buraya bağlıyor. Demek ki yani ev, yuva, aile, kariyer aksında bazı zorlanmalar yaşamışsak, bu alanda da özellikle Merkür Retro sürecinde biraz içe dönük bir enerji deneyimlemişsek, yani düşünmüşsek, tasarlamışsak, ne yapmalıyım, nasıl ilerlemeliyim gibi Merkür Kuzey Ay düğümüyle kavuşumda o şiatın zihinsel enerjisini güçlendiriyor. Artık hemen sonrasında yeni ayın düz harekete geçecek olması da artık düşündüklerimizi gerçekleştirmek için zamanı geldi diyecek bize gökyüzü ve aksiyon almakta da çok geç kalmayacağız, aksiyona geçeceğiz gibi görünüyor. Zaten yine Mars bu alanda aksiyon almak için bizi destekliyor, güç veriyor bize. Yeni girişimler yapmak adına, belki biraz da risk alabilmek adına bizi destekleyecek yine. Demek ki bizler bu enerjiyi çok pozitif yönde değerlendirebileceğiz sevgili yükselen yay burçları. Özel hayatımız, evliliğimiz, kariyerimiz eksenindeki o gelişmelerde cesurca yeni başlangıçlar yapabileceğiz gibi görünüyor. Yan evimize, 5. evimize geçtiğimizde ise orada zaten bir yoğunluk söz konusu. Güneş de oraya geçecek. Diğer gezegenler de önümüzdeki süreçte bu alanı yoğunlaştıracaklar. Satürn, Neptün ideallerimizi gerçekleştirmek için yeni girişimler yapmak adına bizi burada destekliyor. Güneş de bu alana geçtiğinde mesleğimizde uzmanlaşma, yurt dışı temelli konularda da çok daha yeni girişimler yapmaya açık olacağımız bir süreçte geçirebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken detay ise Venüs'ün Jüpiter'le kare açısı. Özellikle alacak verecek nafaka, kredi gibi konularda, maddi konularda gündemlerimiz varsa bu biraz bizi zorlayabilir gibi bu süreçte. Özellikle maddi sorumluluklarımız ya da geleceğe yönelik yatırımlarımız konusunda gündemlerimiz varsa biraz stres söz konusu olabilir açıkçası. Bu konular temelinde Jüpiter zaten sizi temsil ettiğinden dolayı da bu alandaki sorunları daha fazla, daha güçlü bir şekilde hayatınızda hissedebilirsiniz. Ama işte bir ev alacaksanız, emlak alacaksanız ve bunun kredisiyle, ödemesiyle ilgili bazı gündemler varsa maddi sorumluluklar temelinde de biraz sanki zorlanmalarla karşılaşabiliriz gibi. Temel olarak gökyüzü bizi dediğim gibi yeni başlangıçlar, güçlü başlangıçlar yapmak adına destekliyor. Arınma, reform etkisini de yine aklınızın bir köşesinde tutarak hareket etmeniz, yani şu haliyle değil biraz da bir şeyleri değiştirerek aksiyon almanız gerekliliğini bilerek yeni girişimler yapmanız gerekiyor. Maddi konularda Satürn sizi destekliyor yeni başlangıçlar yapmak adına. Baktığımız zaman sizin para hanenizin yönetici gezegeni olması sebebiyle, ama Jüpiter ve Venüs'ün karesi işte o kredi alacak verecek gibi konularda biraz sizi zorlayabilir. Bir de sürpriz harcamalar da açıkçası gündeme gelebilir. Aşk hayatınız, evlilik hayatınızla ilgili de yeni adımlar atabileceğiniz, yeni başlangıçlar yapabileceğiniz güzel bir dönem olabilir açıkçası. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları, 19 Mart'ta Balık burcunun 28. derecesinde Şehat sabit yıldızı ile kavuşumda önemli ve destekleyici pozitif bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Bakalım bu yeni ay sizin burcunuza nasıl etkiler getirecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru, önerileriniz her zaman yanıt buluyor tarafımdan. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanarak da videoların daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz.
Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Bakalım bu yeni ay size ne mesaj veriyor sevgili yükselen Oğlak burçları? Balık burcu sizin 3. evinize işaret ediyor. Demek ki 3. ev konularında yeni başlangıçlar yapmaya, güçlü başlangıçlar yapmaya açık olacağımız bir yeni aydan bahsedeceğiz. 3. evimiz kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileriyle bağlantılıdır. Bir diğer taraftan da iletişim, ulaşım, eğitim, ticaretle ilgili konulara işaret eder. Yeteneklerimiz yine bu alanda değerlendirilebilir. Edebi becerilerimiz, el becerilerimiz, sanatsal becerilerimiz yine bu konu başlıkları altında, işte tüm bu konu başlıkları çerçevesinde de bizler cesaretli yeni başlangıçlar yapabileceğiz gibi görünüyor bu yeni ayla birlikte. Çünkü bu yeni ayı tetikleyen herhangi bir stresli açı söz konusu değil ve Şehat sabit yıldızı onu oldukça güçlü kılıyor kişisel alanda. Cesaretli olacaksınız. İşte kardeşinizle, kuzeninizle, akrabalarınızla problemler varsa bu problemleri çözmek için girişimci olmakta oldukça cesaretli olacaksınız. İletişim, ulaşım, eğitim, ticari alanda yeteneklerinizi ortaya koyacağınız alanlarda da yine oldukça cesur ve girişimci olacağınız bir süreç başlayacak gibi sevgili yükselen Oğlak burçları baktığımız zaman tüm bu konular çerçevesinde yeni adım atmanız gerekiyorsa, sorunlar varsa ve çözümler bulmanız gerekiyorsa da destekliyor zihinsel olarak açıkçası sizi Şehat sabit yıldızı. Yaratıcı ve zihinsel aktivitelerinizi güçlü kılacak bir enerji sağlıyor. Diğer taraftan hem Uranüs'ün yine bu alana, yeni aya destek vermesi zaten bir uyanış getiriyor size. Yeni başlangıçlarınızı nasıl yapmanız gerekiyor? Hangi alanlarda hayatınızın reform yapmanız gerekiyor? Şehat sabit yıldızıyla da kavuşturarak bu enerjiyi güçlendiriyor. Yani artık bir şeyleri geride bırakmamız gerekiyor bu yeni ayla birlikte ve yolumuza çok daha cesaretle devam etmemiz de gerekiyor. Bu ilişkilerse, yani ailevi ilişkilerse bu alanda ya da belirttiğim konu başlıklarında da adım atmamız gerekiyorsa, yeteneklerimizi artık ortaya koymanın zamanı gelmişse cesurca aksiyon alma zamanı diyor bize gökyüzü. Merkür'ün de yine bir katkısı söz konusu, her ne kadar retro zararda ve balık burcunda olsa da kuzey ay düğümüyle kavuşuyor ve o zihinsel enerji biraz güçleniyor. Bizler Merkür Retro sürecinde özellikle bu alanda bir şeyleri düşünmüş, tasarlamış, belki bazen kaybolmuş da hissetsek, aklımızda fikirleri netleştirme imkanı bulmuşsak, artık bu yeni ayla birlikte Merkür'ün düz harekete geçmesi, yani kuzey ay düğümüyle kavuşarak düz harekete geçmesi noktasında da güzel, belki de kaderimizde olumlu izler bırakacak yeni başlangıçlar da yapabileceğiz. O düşündüklerimizi hayata geçirme fırsatı olarak değerlendirebileceğiz gibi görünüyor açıkçası sevgili yükselen Oğlak burçları. Burada Mars'ı da barındırıyoruz haritamızda. Gelecek hedeflerimiz, hayallerimiz, yine ev, aile, yuva konularındaki aksiyonlarımız da olumlu yönde yön bulacak bu yeni ayla birlikte. Kendimizi daha güçlü hissedeceğiz, cesaretli hissedeceğiz. Aksiyon almaktan geri kalmayacağız gibi görünüyor sevgili yükselen oğlaklar. Diğer taraftan dikkat etmemiz gereken bir detay ise Venüs ve Jüpiter'in kare açısı. Bu da 4-7 ev aksınıza işaret ediyor ve Venüs sizin 10. evinizin de yönetici gezegeni. Bu yüzden bizler evliliğimizde, ilişkimizdeki konulara dikkat edelim açıkçası bu süreçte. Abartılı durumlardan kaçınmamız, yine statünüzle, evliliğinizle ya da ilişki içerisindeki konforunuzu artırmak istediğiniz abartılı yönelimlerinize biraz daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir açıkçası. Yani kendiniz belki daha rahat, daha konforlu, daha odak noktası olarak görmek istiyorsanız bu ilişki içerisinde burada biraz beklentilerinizde yanıt bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu da sizi biraz gerebilir. Yine ilişkiniz temelinde görmediğiniz detaylar, göz ardı ettiğiniz detaylar da gündeme çıkabilir ama özel hayat temelinde biraz zorluklarla karşılaşabiliriz sevgili yükselen oğlaklar bu yeni ay sürecinde.
Gezegenlere baktığımız zaman dördüncü evinizde de bir toplaşma söz konusu. Zaten sizler özel hayatınızı yapılandırdığınız, idealize ettiğiniz, kendi özel hayatınıza şekil vermeye çalıştığınız bir süreçtesiniz ama işte Venüs ve Jüpiter burada belki biraz işinizi zorlaştırabilir bu hafta. Güneş de bu alana geçeceğinden dolayı artık bu alandaki problemleri çözmeye de daha fazla odaklanacaksınız gibi görünüyor. Maddi konularda Uranüs sizi destekliyor. Aslında beklemediğiniz noktalardan güzel maddi kaynaklar da önünüze gelebilir. Şanslı kazançlar elde edebilirsiniz gibi görünüyor sevgili yükselen Oğlak burçları. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları 19 Mart'ta Balık burcunun 28. derecesinde Şehat Sabit Yıldızı ile kavuşumda önemli bir yeni ay deneyimliyoruz. Destekleyici, pozitif bir etkisi olacak. En başından belirteyim. Bakalım mesajı ne olacak size bu yeni ayın, nasıl değerlendirmeniz gerekecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Yorum, soru ve önerileriniz yanıtsız kalmıyor. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Desteğinizden dolayı herkese şimdiden teşekkürler. Şimdi Balık burcu demek sizin para haliniz demek, güvenceleriniz demek, kendi özbenliğinizle ilgili konular demek. Bu alanda yeni başlangıçlar yapmaya, başarılı ve cesur başlangıçlar yapmaya açığız yeni ayla birlikte. Balık burcunda gezegen yoğunlaşması var. Bunları da ayrıca yorumlayacağım sizin için ama Şehat Sabit Yıldızı bize cesaret veriyor bu yeni ayla birlikte. Yani kazançlarınızı artırmak, para gelir elde etmek konusunda ne yönde aksiyon almanız gerekiyorsa cesaretle adım atabilirsiniz. Gökyüzü bizi destekliyor. Korkusuzluk enerjisini aşılıyor aslında biraz da üzerimize. Çünkü Şehat önümüze gelebilecek en ufak, en büyük engele karşı aynı tavırda cesurca davranmamız gerekliliğine de işaret ediyor ve bizi bu yönde destekliyor. Diğer taraftan reformist bir etki ve bu reformist etkide Uranüs'ten de destek alıyor. Demek ki gerçekten de uyandığımız, cesaretle aksiyon aldığımız, hayatımızdan bazı şeyleri çıkarmamız gerekliliğini çok daha net algılayarak hayatımızda yeni bir kapı açtığımız yeni ay süreci olacak gibi görünüyor sevgili yükselen kova burçları. Güzel etkileri olacak. Maddi konularda gerçekten de rahatlatıcı bir etki bırakabilir üzerimizde. Şimdi bu alanda hangi gezegenler var diye baktığımızda Merkür. Merkür retro, evet biraz zararlı bir pozisyonda ama kişisel kazançlarımıza odaklanmamız biraz daha vurgulanıyor gibi bu süreçte. Çünkü 8. evinizi yönetmesi sebebiyle de ortak gelir giderler noktasında ne yapmanız gerektiğini sizler Merkür retro sürecinde detaylandırıp projelendirdiyseniz aksiyon alma zamanı da gelmiş olabilir. Çünkü hemen sonrasında bu yeni ayın 8. derecesinde Balık burcunun kuzey ay düğümüyle kavuşarak bize kadersel bir yön verecek diye de değerlendirebiliriz Merkür'ü. Çünkü düz harekete geçmesiyle birlikte düşündüğünüz, taşındığınız şeyleri hayatınıza yansıtma, gerçekleştirme zamanı da gelmiş olacak ve bu hayatınıza ciddi, olumlu bir yönde verebilecek gibi sevgili yükselen kova burçları. Diğer taraftan Mars yine bu alanda kariyerinizle ilgili, kazançlarınızla ilgili ciddi aksiyonlar, yoğun gündemlerle karşılaşabileceğinize de işaret ediyor. Diğer taraftansa 3. evinizde bir gezegen toplaşması tabii ki söz konusu. Bu da kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri, ticaret, ulaşım, eğitim, yeteneklerinizle ilgili alanlarda güzel gelişmeleri beraberinde getirecek gibi. Neptün bu alanda, Satürn burada, Güneş yakında bu alana geçiş yapacak. Venüs sadece burada biraz zararlı ve Jüpiter'le bir kare açısı söz konusu. O yüzden de
Özellikle çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinize biraz dikkat etmenizde fayda olacaktır bu süreçte. Geleceğe yönelik sorumluluklarınız da sizi biraz zorlayabilir. Bu konu başlıklarına daha fazla dikkat etmemiz gerekecek gibi ama geriye kalan konularda oldukça yapıcı ve ideallerimizi gerçekleştirmek için aksiyon alacağımız bir süreç olacaktır. Güzel, destekleyici dediğim gibi cesaretle adım atmaya bizi yönlendiren bir yeni ay söz konusu. Şimdi zaten maddi hanenizde bu yeni ayı deneyimlediğinizden dolayı güzel bir enerji alacağınızı söyleyebiliriz. Güneş üçüncü evinizde, hatta bu yeni ayın bir parçası olduğundan dolayı da uzun süreli birliktelikleriniz, evliliğinizle ilgili konularda da güzel bir enerji sağlayabilir. Size rekabetli olduğunuz konularda da yine avantajlı olabileceğinizi söyleyebiliriz. Zaten Mars pozisyonu sebebiyle de size destek veriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları, sizin burcunuzun 28. derecesinde Şehat Sabit Yıldızı ile kavuşumda 19 Mart'ta bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Bakalım gökyüzü size nasıl bir mesaj veriyor? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerileriniz yanıtsız kalmıyor. Tarafımdan yanıtlanıyor. Bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğini kullanarak da dilerseniz videoların daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Sizin burcunuzda bir yeni ay demek, siz demek ki kendinize odaklanacağınız bir yeni ay olacak. Kendinizi yenilemek isteyeceğiniz bir yeni ay olacak açıkçası sevgili yükselen balık burçları ve bu yenilenmeyi gerçekleştirirken de oldukça cesaretli, güçlü ve korkusuz hissedeceksiniz kendinizi Şehat Sabit Yıldızı'nın enerjisiyle birlikte ve aksiyon almaktan korkmayacaksınız. Çevrenize bıraktığınız imajı mı yenilemek istiyorsunuz? Görünüşünüzü mü yenilemek istiyorsunuz? Size kalmış. O alanda yeni adımlar attığınız takdirde hayatınızda pozitif yönde olumlu gelişmeler karşınıza gelecek gibi görünüyor. Çünkü bu yeni ay bir stresli açıya maruz kalmıyor. Aynı zamanda Uranüs'te de bir 60'lık açısı söz konusu ve reformist bir enerjiye de sahip. Bu da bizi oldukça yenilikçi bir enerjiyle harmanlayarak aksiyon almaya yönlendirecek, uyanış gerçekleşecek belki de bir noktada içimizde de kendimizle hayatımıza nasıl yön vermemiz gerektiğiyle ilgili kendimizle yüzleşmemizle bağlantılı güzel mesajlar verebilecek diye düşünebiliriz açıkçası bize gökyüzü. Özellikle yakın çevremizden destek alarak hayatımıza nasıl yön vermemiz gerektiğini, çevremizin belki bizim için ne düşündüğünü daha net görerek yeni adımlarımızı şekillendirebiliriz ve hayatımızda dediğim gibi olumlu yönde bir pozitif başlangıç yapabiliriz gibi. Sağlığımızla ilgili yine değerlendirebiliriz bunu. Sağlığımıza daha fazla odaklanabiliriz. Yine görünüşümüz, hayata bakış açımız, hayata karşı duruşumuzu da yenileme ihtiyacı ama güçlü bir yenileme ihtiyacı, uyanmış olarak bir yenileme ihtiyacı olarak da değerlendirilebilir gibi. Birinci evinizdeki gezegenlere biraz bakacak olursak Merkür burada retro, yani ilişkilerle ilgili aslında bu süreçte ne düşündünüz, ne yaptınız, bunları gerçekleştirmek için kadersel bir aksiyon alabilirsiniz. Gerçekleştirme şansı doğacak çünkü hemen sonrasında yeni ayın Merkür retrosu tamamlanacak. Kuzey ay düğümüyle de kavuştuğu için o zihinsel enerji de güçleniyor. Zaten Şehat Sabit Yıldızı zihinsel noktada bize oldukça büyük bir güç veriyor. Entelektüel bir güç veriyor. Uranüs de zaten yine zihinsel konularda bizi güçlendirecek. Demek ki oldukça güzel, pozitif yönde ilişki alanımızla ilgili konularda aksiyon almak adına bu enerjiyi değerlendirebiliriz. Mars yine bizi güçlü kılacak. Mars'ın enerjisine de baktığımız zaman parayla ilgili konularda, kazançlarla ilgili konularda, meslekte, yurt dışı ile bağlantılı konularda, yükselmeyle ilgili konularda aksiyon alacağımız güzel bir döneme işaret ediyor.
İkinci evimizde de yine bir gezegen toplaşması söz konusu. Neptün, Satürn, Venüs burada, Kiron burada, Güneş bu alana da geçtikten sonra zaten daha da yoğunlaşacak. Yani bizler kazanç elde etmeye, maddi manevi güvencelerimizi sağlamlaştırmaya çok daha güçlü bir şekilde odaklanacağız. Pozitif desteklerle ilerleyeceğiz gibi görünüyor açıkçası. Sadece bu yeni ay haritasında Jüpiter ve Venüs'ün kare açısı beklenmedik harcamaları sanki biraz gündeme getirebilir gibi görünüyor ama bu beklenmedik harcamalar kariyer kaynaklı da olabilir. Biraz da sizin belki müsrif tutumunuzdan da kaynaklanabilir. Keyif almaya çalıştığınız konular biraz bütçenizi zorlayabilir açıkçası sevgili yükselen balık burçları bu süreçte. Uranüs 3. evinizde seyrine devam ediyor ve bu yeni ayla etkileşim içerisinde olduğundan dolayı da ticaret, ulaşım, eğitim, yeteneklerinizi ortaya koyma konusunda da size güzel, yeni ve yapılandırıcı bir enerji sağlayacak. Reformist bir enerji dedik. Bir bakın bakalım hayatınızda neleri arındırmanız gerekiyor. Bunu da daha net görerek yeni ay enerjinizi değerlendirmenizi tavsiye edeceğim açıkçası. İlişkiler alanımızda dediğim gibi aksiyon alacağız. Yeni ayın sonrasında yine 4. evinizi de temsil ettiğinden dolayı Merkür zaten ev, yuva, aile temelindeki gündemler daha fazla gündeme gelecek. Olumlu yönde bu yeni ayın sonrasında gibi. Jüpiter ve Venüs'ün tabii ki burada kare açısı da yeni bir ilişkide güven noktasında da problemlerle karşılaşma potansiyelinizi yükseltiyor. Buna da biraz dikkat etmemiz gerekecek. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.